Mısır'dan çıkış. İsrailliler Mısır'da baskı görüyor. Bölüm 1. Yakup'la birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğullarının adları şunlardır: Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun, Benyamin, Dan, Naftali, Ged, Aşer. Yakup'un soyundan gelenler toplam 70 kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı. Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü. Ama soyları arttı, üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı. Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Halkına, bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok dedi, gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar, bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler. Böylece Mısırlılar İsraillilerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak İsraillileri amansızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. Mısır kralı, Şifra ve Poa adındaki İbrani ebelere şöyle dedi: İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın, çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın. Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır kralının buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. Bunun üzerine Mısır kralı ebeleri çağırtıp, "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu. "Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?" Ebeler, "İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor" diye yanıtladılar, "Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar." Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı. Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev-bark sahibi yaptı. Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi: doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak. Musa'nın doğumu. Bölüm 2. Levili bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi. Kadın gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce, onu 3 ay gizledi. Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca, hasır bir sepet alıp katran ve ziftle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı. Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu. O sırada Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa indi. Hizmetçileri ırmak kıyısında yürüyorlardı. Sazların arasındaki sepeti görünce, Firavun'un kızı onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi. Sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Ona acıyarak, "Bu bir İbrani çocuğu" dedi. Çocuğun ablası Firavun'un kızına, "Gidip bir İbrani sütnain çağırayım mı?" diye sordu. "Senin için bebeği emzirsin." Firavun'un kızı, "Olur" diye yanıtladı. Kız gidip bebeğin annesini çağırdı. Firavun'un kızı kadına, "Bu bebeği al, benim için emzir, ücretin neyse veririm" dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi. Çocuk büyüyünce, onu geri getirdi. Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi. Onu sudan çıkardım diyerek adını Musa koydu. Dipnot: Musa, İbranice Moşe çıkarmak anlamına gelen maşa sözcüğünü çağrıştırır. Musa Midyan'a kaçıyor. Musa büyüdükten sonra bir gün soydaşlarının yanına gitti. Yaptıkları ağır işleri seyrederken bir Mısırlı'nın bir İbrani'yi dövdüğünü gördü. Çevresine göz gezdirdi, kimse olmadığını anlayınca, Mısırlı'yı öldürüp kuma gizledi. Ertesi gün gittiğinde, 2 İbrani'nin kavga ettiğini gördü. Haksız olana, "Niçin kardeşini dövüyorsun?" diye sordu. Adam, "Kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı?" diye yanıtladı. "Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun?" O zaman Musa korkarak, "Bu iş ortaya çıkmış" diye düşündü. Firavun olayı duyunca Musa'yı öldürtmek istedi. Ancak Musa ondan kaçıp Midyan yöresine gitti. Bir kuyunun başında otururken Midyanlı bir kahinin 7 kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü suvarmak için yalakları dolduruyorlardı. Ama bazı çobanlar gelip onları kovmak istedi. Musa kızların yardımına koşup hayvanlarını suvardı. Sonra kızlar babaları Ruel'in yanına döndüler. "Ruel, nasıl oldu da bugün böyle tez geldiniz?" diye sordu. Kızlar, "Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı" diye yanıtladılar, üstelik bizim için su çekip hayvanlara verdi. Babaları, "Nerede o?"
diye sordu, niçin adamı dışarıda bıraktınız? Gidin onu yemeğe çağırın. Musa Ruel'in yanında kalmayı kabul etti. Ruel de kızı Sipora'yı onunla evlendirdi. Sipora bir erkek çocuk doğurdu. Musa, garibim bu yabancı ülkede diyerek çocuğa Gershom adını verdi. Dipnot Gershom orada garip anlamına gelir. Aradan yıllar geçti, bu arada Mısır kralı öldü. İsrailliler hala kölelik altında inliyor, feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti. Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsraillilere baktı ve onlara ilgi gösterdi. Tanrı Musa'yı çağırıyor. Bölüm 3 Musa kayınbabası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı dağına, Horev'e vardı. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor, ama tükenmiyor. Çok garip diye düşündü, gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor? Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, Musa, Musa, diye seslendi. Musa, buyur diye yanıtladı. Tanrı, fazla yaklaşma dedi, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Rab, halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm dedi, angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hive ve Yebus topraklarına götüreceğim. İsraillilerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Şimdi gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa, ben kimim ki Firavun'a gidip İsraillileri Mısır'dan çıkarayım, diye karşılık verdi. Tanrı, kuşkun olmasın, ben seninle olacağım dedi, seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak, halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. Musa şöyle karşılık verdi, İsraillilere gidip, beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi, dersem, adı nedir? Diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Tanrı, ben benim dedi, İsraillilere de ki, beni size ben benim diyen gönderdi. İsraillilere de ki, beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı Rab gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. Dipnot Rab, İbranice Yahve Yahve sözcüğüyle 14. ayetteki ehye benim sözcüğü aynı fiilden olmak fiilinden türetilir. Git, İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de, atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı Rab bana görünerek şunları söyledi, sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum. Söz verdim, sizi Mısır'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hive ve Yebus topraklarına, süt ve bal akan ülkeye götüreceğim. İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır kralına gidip, İbranilerin Tanrısı Rab bizimle görüştü diyeceksiniz, şimdi izin ver, Tanrımız Rab'be kurban kesmek için çölde 3 gün yol alalım. Ama biliyorum, güçlü bir el zorlamadıkça Mısır kralı gitmenize izin vermeyecek. Elimi uzatacak ve aralarında şaşılası işler yaparak Mısır'ı cezalandıracağım. O zaman sizi salıverecek. Halkımın Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlıları soyacaksınız. Rab Musa'ya belirtiler gösteriyor. Bölüm 4 Musa, ya bana inanmazlarsa? Dedi, sözümü dinlemez, Rab sana görünmedi derlerse, ne olacak? Rab, elinde ne var? Diye sordu. Musa, değnek diye yanıtladı. Rab, onu yere at dedi. Musa değneğini yere atınca, değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı. Rab, elini uzat, kuyruğundan tut dedi. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu. Rab, bunu yap ki, ataları İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı Rabbin sana göründüğüne inansınlar dedi. Sonra, elini koynuna koy dedi. Musa elini koynuna koydu.
Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Rab, elini yine koynuna koy dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü. Rab, eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse, ikinci belirtiye inanabilirler dedi, bu iki belirtiye de inanmaz, sözünü dinlemezlerse, Nil'den biraz su alıp kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönecek. Musa Rabbe, aman, ya Rab dedi, ben kulun ne geçmişte, ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim. Rab, kim ağız verdi insana? Dedi, insanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim? Şimdi git ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Musa, aman, ya Rab dedi, ne olur, benim yerime başkasını gönder. Rab Musa'ya öfkelendi ve, ağabeyin Levili Harun var ya dedi, bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek. Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size öğreteceğim. O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın. Bu değneği eline al, çünkü belirtileri onunla gerçekleştireceksin. Musa Mısır'a dönüyor. Musa kayınbabası Yitro'nun yanına döndü. Ona, izin ver, Mısır'daki soydaşlarımın yanına döneyim, dedi, bakayım, hala yaşıyorlar mı? Yitro, esenlikle git diye karşılık verdi. Rab Midyan'da Musa'ya, Mısır'a dön, çünkü canını almak isteyenlerin hepsi öldü demişti. Böylece Musa karısını, oğullarını eşeğe bindirdi, Tanrı'nın buyurduğu değneği de eline alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Rab Musa'ya, Mısır'a döndüğünde, sana verdiğim güçle bütün şaşılası işleri Firavun'un önünde yapmaya bak dedi, ama ben onu inatçı yapacağım. Halkı salıvermeyecek. Sonra Firavun'a de ki, Rab şöyle diyor, İsrail benim ilk oğlumdur. Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim. Rab yolda, bir konaklama yerinde Musa'yla karşılaştı, onu öldürmek istedi. Dipnot Musa'yla, İbranice onunla. O anda Sipora keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini Musa'nın ayaklarına dokundurdu. Gerçekten sen bana kanlı güveysin dedi. Dipnot Musa'nın, İbranice onun böylece Rab Musa'yı esirgedi. Sipora Musa'ya sünnetten ötürü kanlı güveysin demişti. Rab Harun'a, çöle, Musa'yı karşılamaya git dedi. Harun gitti, onu Tanrı dağında karşılayıp öptü. Musa duyurması için Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri ve gerçekleştirmesini buyurduğu bütün belirtileri Harun'a anlattı. Musa ile Harun varıp İsrail'in bütün ileri gelenlerini topladılar. Harun Rabbin Musa'ya söylemiş olduğu her şeyi onlara anlattı. Musa da halkın önünde belirtileri gerçekleştirdi. Halk inandı, Rabbin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca, eğilip tapındılar. Musa ile Harun Firavun'un huzurunda bölüm 5 Sonra Musa ile Harun Firavun'a gidip şöyle dediler, İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, halkımı bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın. Firavun, Rab kim oluyor ki, onun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim? Dedi. Rabbi tanımıyorum. İsraillilerin gitmesine izin vermeyeceğim. Musa ile Harun, İbranilerin Tanrısı bizimle görüştü diye yanıtladılar, izin ver, Tanrımız Rabbe kurban kesmek için çölde 3 gün yol alalım. Yoksa bizi salgın hastalık ya da kılıçla cezalandırabilir. Mısır Firavunu, ey Musa ve Harun, niçin halkı işinden alıkoyuyorsunuz? Siz de işinizin başına dönün dedi. Bakın, halkınız Mısırlılardan daha kalabalık, oysa siz onların işini engellemeye çalışıyorsunuz. Firavun o gün angaryacılara ve halkın başındaki görevlilere buyruk verdi, kerpiç yapmak için artık halka saman vermeyeceksiniz. Gitsinler, kendi samanlarını kendileri toplasınlar. Önceki gibi aynı sayıda kerpiç yapmalarını isteyin, kerpiç sayısını azaltmayın. Çünkü tembel insanlardır, bu yüzden, gidelim, Tanrımıza kurban keselim diye bağırışıyorlar. İşlerini ağırlaştırın ki, meşgul olsunlar, yalan sözlere kulak asmasınlar. Angaryacılarla görevliler gidip İsraillilere şöyle dediler, Firavun diyor ki, artık size saman vermeyeceğim.
Gidin, nerede bulursanız oradan kendinize saman alın. Ancak işiniz hiç hafifletilmeyecek. Böylece halk saman yerine anız toplamak üzere bütün Mısır'a dağıldı. Angaryacılar, saman verildiği günlerdeki gibi gündelik görevlerinizi eksiksiz yerine getirin diyerek onlara baskı yapıyordu. Firavun'un angaryacılarının atadığı İsrailli görevliler, niçin dün ve bugün daha önceki gibi gereken sayıda kerpiç yaptırmadınız? Diyerek dövüldüler. Bunun üzerine İsrailli görevliler Firavun'un yanına varıp yakındılar, neden kullarına böyle davranıyorsun? Neden bize saman verilmediği halde, kerpiç yapın deniyor? İşte kulların dövülüyor, oysa suçlu senin kendi halkındır. Firavun, tembelsiniz siz, tembel, diye karşılık verdi, bu yüzden gidip Rabbe kurban keselim diyorsunuz. Haydi, işinizin başına dönün. Size saman verilmeyecek, yine de aynı sayıda kerpiç üreteceksiniz. Kendilerine, her gün üretmeniz gereken kerpiç sayısını azaltmayacaksınız dendiğinde İsrailli görevliler zor durumda olduklarını anladılar. Firavun'un yanından ayrılınca, kendilerini bekleyen Musa ile Harun'a çıkıştılar. Rab yaptığınızı görsün, cezanızı versin dediler, bizi Firavun'la görevlilerinin gözünde rezil ettiniz. Bizi öldürmeleri için ellerine bir kılıç verdiniz. Tanrı kurtuluş sözü veriyor Musa Rabbe döndü ve, Ya Rab, niçin bu halka kötü davrandın? Dedi, beni bunun için mi gönderdin? Senin adına Firavun'la konuşmaya gittim gideli Firavun bu halka kötü davranıyor. Sen de kendi halkını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın. Bölüm 6 Rab Musa'ya, Firavun'a ne yapacağımı şimdi göreceksin dedi, güçlü elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak. Tanrı ayrıca Musa'ya, ben Rabbim dedi, İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a her şeye gücü yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Rab adıyla tanıtmadım. Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım. Mısırlıların köleleştirdiği İsraillilerin iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım. Onun için İsraillilere de ki, ben Rabbim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım. Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Rabbin ben olduğumu bileceksiniz. Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Rabbim. Musa bunları İsraillilere anlattı, ama umutları kırıldığı ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler. Rab Musa'ya, git, Mısır firavununa İsraillileri ülkesinden salıvermesini söyle dedi. Ama Musa, İsrailliler beni dinlemedikten sonra, Firavun nasıl dinler? Diye karşılık verdi, zaten iyi konuşan biri değilim. Dipnot zaten iyi konuşan biri değilim, İbranice ben dudakları sünnetsiz bir adamım. Aynı ifade 6.30'da da geçer. Rab Musa ve Harun'la İsrailliler ve Mısır firavunu hakkında konuştu. İsraillileri Mısır'dan çıkarmalarını buyurdu. Musa ile Harun'un soykütü İsraillilerin aile önderleri şunlardır, Yakup'un ilk oğlu Ruben'in oğulları, Hanok, Pallu, Hesrın, Karmi. Ruben'in boyları bunlardır. Şimon'un oğulları, Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul. Şimon'un boyları bunlardır. Kayıtlarına göre Levi oğullarının adları şunlardır, Gerşon, Kehat, Merari. Levi 137 yıl yaşadı. Gerşon'un oğulları boylarına göre şunlardır, Livni, Şimi. Kehat'ın oğulları, Amram, Yişir, Hevron, Uzzel. Kehat 133 yıl yaşadı. Merari'nin oğulları, Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır. Amram halası Yokevit'le evlendi. Yokevet ona Harun'la Musa'yı doğurdu. Amram 137 yıl yaşadı. Yişar'ın oğulları, Korah, Nefek, Zikri. Uzziel'in oğulları, Mişael, Elsafan, Sitri. Harun Nahşon'un kız kardeşi ve Amminadab'ın kızı Elişeva ile evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ı doğurdu. Korah'ın oğulları, Asir, Elkana, Abiyasaf. Korahlıların boyları bunlardır. Harun'un oğlu Elazar Putiel'in kızlarından biriyle evlendi. Karısı ona Pinehas'ı doğurdu. Boylarına göre Levili aile önderleri bunlardır.
Rabbin, İsraillileri ordular halinde Mısır'dan çıkarın dediği Harun ve Musa bunlardır. İsraillileri Mısır'dan çıkarmak için Mısır Firavunu ile konuşanlar da Musa ile Harun'dur. Rab Musa ile Harun'a buyruk veriyor. Rab Mısır'da Musa ile konuştuğunda, ona, ben Rabbim dedi, sana söylediğim her şeyi Mısır Firavununa ilet. Musa Rabbin huzurunda, ben iyi konuşan biri değilim diye karşılık verdi, Firavun beni nasıl dinler? Bölüm 7 Rab, bak, seni Firavun'a karşı Tanrı gibi yaptım dedi, ağabeyin Harun senin peygamberin olacak. Sana buyurduğum her şeyi ağabeyine anlat. O da Firavun'a İsraillileri ülkesinden salıvermesini söylesin. Ben Firavun'u inatçı yapacağım ki, belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır'da arttırabileyim. Ama Firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım. Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsraillileri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Rab olduğumu anlayacak. Musa ile Harun Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Firavun'la konuştuklarında Musa 80, Harun 83 yaşındaydı. Harun'un değneği yılan oluyor. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi, Firavun size, bir mucize yapın dediğinde, söyle Harun'a, değneğini alıp Firavun'un önüne atsın. Değnek yılan olacak. Böylece Musa ile Harun Firavun'un yanına gittiler ve Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini Firavun'la görevlilerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi. Bunun üzerine Firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. Yine de, Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Kan belası Rab Musa'ya, Firavun inat ediyor, halkı salıvermeyi reddediyor dedi, sabah git, Firavun Nil'e inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen değneği eline al ve ona de ki, halkımı salıver, çölde bana tapsınlar, demem için İbranilerin tanrısı Rab beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar kulak asmadın. Benim Rab olduğumu şundan anla, diyor Rab. İşte, elimdeki değneği ırmağın sularına vuracağım, sular kana dönecek. Irmaktaki balıklar ölecek, ırmak leş gibi kokacak, Mısırlılar artık ırmağın suyunu içemeyecekler. Sonra Rab Musa'ya şöyle buyurdu, Harun'a de ki, değneğini al ve elini Mısır'ın suları üzerine ırmakları, kanalları, havuzları, bütün su birikintileri üzerine uzat, hepsi kana dönsün. Bütün Mısır'da tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek. Musa ile Harun Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun Firavun'la görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü. Irmaktaki balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı. Mısırlılar ırmağın suyunu içemez oldular. Mısır'ın her yerinde kan vardı. Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Olanlara aldırmadan sarayına döndü. Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı. Rabbin ırmağı vurmasının üzerinden 7 gün geçti. Kurbağa belası bölüm 8 Rab Musa'ya şöyle dedi, Firavun'un yanına git ve ona de ki, Rab şöyle diyor, halkımı salıver, bana tapsınlar. Eğer halkımı salıvermeyi reddedersen, bütün ülkeni kurbağalarla cezalandıracağım. Irmak kurbağalarla dolup taşacak. Kurbağalar çıkıp sarayına, yatak odana, yatağına, görevlilerinin ve halkının evlerine, fırınlarına, hamur teknelerine girecekler. Senin, halkının, bütün görevlilerinin üstüne sıçrayacaklar. Harun'a de ki, elindeki değneği ırmakların, kanalların, havuzların üzerine uzatıp kurbağaları çıkart, Mısır'ı kurbağalar kaplasın. Böylece Harun elini Mısır'ın suları üzerine uzattı, kurbağalar çıkıp Mısır'ı kapladı. Ancak büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar ve ülkeye kurbağaları saldılar. Firavun Musa ile Harun'u çağırtıp, Rabbe dua edin, benim ve halkımın üzerinden kurbağaları uzaklaştırsın dedi, o zaman halkınızı Rabbe kurban kessinler diye salıvereceğim. Musa, sen karar ver diye karşılık verdi, bunu sana bırakıyorum. Kurbağalar senden ve evlerinden uzak dursun, yalnız ırmakta kalsınlar diye senin, görevlilerin ve halkın için ne zaman dua edeyim? Firavun, yarın dedi.
Musa, peki, dediğin gibi olsun diye karşılık verdi. Böylece bileceksin ki, Tanrımız Rab gibisi yoktur. Kurbağalar senden, evlerinden, görevlilerinden, halkından uzaklaşacak, yalnız ırmakta kalacaklar. Musa ile Harun Firavun'un yanından ayrıldılar. Musa Rabbin Firavun'un başına getirdiği kurbağa belası için Rabbe feryat etti. Rab Musa'nın isteğini yerine getirdi. Kurbağalar evlerde, avlularda, tarlalarda öldüler. Kurbağaları yığın yığın topladılar. Ülke kokudan geçilmez oldu. Ancak Firavun ülkenin rahatladığını görünce, Rabbin söylediği gibi inatçılık etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Sivrisinek belası Rab Musa'ya şöyle dedi, Harun'a de ki, değneğini uzatıp yere vur, yerdeki toz sivrisineğe dönüşsün, bütün Mısır'ı kaplasın. Öyle yaptılar. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca, insanlarla hayvanların üzerine sivrisinekler üşüştü. Mısır'da yerin bütün tozu sivrisineğe dönüştü. Büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisineğe dönüştürmek istedilerse de başaramadılar. İnsanların, hayvanların üzerini sivrisinek kapladı. Büyücüler Firavun'a, bu işte Tanrı'nın parmağı var dediler. Ne var ki, Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti, Musa ile Harun'u dinlemedi. At sineği belası Rab Musa'ya şöyle dedi, sabah erkenden kalk, Firavun ırmağa inerken onu karşıla ve şöyle de, Rab diyor ki, halkımı salıver, bana tapsınlar. Halkımı salıvermezsen senin, görevlilerinin, halkının, evlerinin üzerine at sineği yağdıracağım. Mısırlıların evleri ve üzerinde yaşadıkları topraklar at sinekleriyle dolup taşacak. Ama o gün halkımın yaşadığı Goşen bölgesinde farklı davranacağım. Orada at sineği olmayacak. Böylece bileceksin ki, bu ülkede Rab benim. Kendi halkımla senin halkın arasına fark koyacağım. Yarın bu belirti gerçekleşecek. Rab dediğini yaptı. Firavun'un sarayına, görevlilerinin evlerine sürü sürü at sineği gönderdi. Mısır at sineği yüzünden baştan sona harap oldu. Firavun Musa ile Harun'u çağırtıp, gidin, bu ülkede Tanrınıza kurban kesin dedi. Musa, bu doğru olmaz diye karşılık verdi. Çünkü Mısırlılar Tanrımız Rabbe kurban kesmeyi iğrenç sayıyorlar. İğrenç saydıkları bu şeyi gözlerinin önünde yaparsak bizi taşlamazlar mı? Tanrımız Rabbe kurban kesmek için, bize buyurduğu gibi 3 gün çölde yol almalıyız. Firavun, çölde Tanrınız Rabbe kurban kesmeniz için sizi salıveriyorum dedi, yalnız çok uzağa gitmeyeceksiniz. Şimdi benim için dua edin. Musa, yarın at sineklerini Firavun'un, görevlilerinin, halkının üzerinden uzaklaştırsın diye, yanından ayrılır ayrılmaz Rabbe dua edeceğim, dedi, yalnız Firavun Rabbe kurban kesmek için halkın gitmesini önleyerek bizi yine aldatmamalı. Musa Firavun'un yanından çıkıp Rabbe dua etti. Rab Musa'nın isteğini yerine getirdi, Firavun'un, görevlilerinin, halkının üzerinden at sineklerini uzaklaştırdı. Tek sinek kalmadı. Öyleyken, Firavun bir kez daha inatçılık etti ve halkı salıvermedi. Hayvanların ölümü bölüm 9 Rab Musa'ya şöyle dedi, Firavun'un yanına git ve ona de ki, İbranilerin tanrısı Rab şöyle diyor, halkımı salıver, bana tapsınlar. Salıvermeyi reddeder, onları tutmakta diretirsen, Rabbin eli kırlardaki hayvanlarınızı atları, eşekleri, develeri, sığırları, davarları büyük kırıma uğratarak sizi cezalandıracak. Rab İsraillilerle Mısırlıların hayvanlarına farklı davranacak. İsraillilerin hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek. Rab zamanı da belirleyerek, yarın ülkede bunu yapacağım dedi. Ertesi gün Rab dediğini yaptı, Mısırlıların hayvanları büyük çapta öldü. Ama İsraillilerin hayvanlarından hiçbiri ölmedi. Firavun adam gönderdi, İsraillilerin bir tek hayvanının bile ölmediğini öğrendi. Öyleyken, inat etti ve halkı salıvermedi. Çıban belası Rab Musa ile Harun'a, yanınıza 2 avuç dolusu ocak kurumu alın dedi, Musa kurumu Firavun'un önünde göğe doğru savursun. Kurum bütün Mısır'ın üzerinde ince bir toza dönüşecek, ülkenin her yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak. Böylece Musa ile Harun ocak kurumu alıp Firavun'un önünde durdular. Musa kurumu göğe doğru savurdu. İnsanlarda ve hayvanlarda irinli çıbanlar çıktı. Büyücüler çıbandan ötürü Musa'nın karşısında duramaz oldular. Çünkü bütün Mısırlılarda olduğu gibi onlarda da çıbanlar çıkmıştı. Rab Firavun'u inatçı yaptı,
Rabbin Musa'ya söylediği gibi, Firavun Musa ile Harun'u dinlemedi. Dolu belası Rab Musa'ya şöyle dedi, sabah erkenden kalkıp Firavun'un huzuruna çık, de ki, İbranilerin tanrısı Rab şöyle diyor, halkımı salıver, bana tapsınlar. Yoksa bu kez senin, görevlilerinin, halkının üzerine bütün belalarımı yağdıracağım. Öyle ki, bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin. Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkla vurmuş olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun. Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum. Hala halkımı salıvermiyor, onlara üstünlük taslıyorsun. Bu yüzden, yarın bu saatlerde Mısır'a tarihinde görülmemiş ağır bir dolu yağdıracağım. Şimdi buyruk ver, hayvanların ve kırda neyin varsa hepsi sığınaklara konsun. Dolu yağınca, eve getirilmeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek. Firavun'un görevlileri arasında Rabbin uyarısından korkanlar köleleriyle hayvanlarını çabucak evlerine getirdiler. Rabbin uyarısını önemsemeyenler ise köleleriyle hayvanlarını tarlada bıraktı. Rab Musa'ya, elini göğe doğru uzat dedi, Mısır'ın her yerine, insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağsın. Musa değneğini göğe doğru uzatınca Rab gök gürlemeleri ve dolu gönderdi. Yıldırım düştü. Rab Mısır'a dolu yağdırdı. Şiddetli dolu yağıyor, sürekli şimşek çakıyordu. Mısır olalı böylesi bir dolu görmemişti. Dolu Mısır'da insandan hayvana dek kırdaki her şeyi, bütün bitkileri mahvetti, bütün ağaçları kırdı. Yalnız İsraillilerin yaşadığı Goşen bölgesine dolu düşmedi. Firavun Musa ile Harun'u çağırtarak, bu kez günah işledim dedi, Rab haklı, ben ve halkım haksızız. Rabbe dua edin, yeter bu gök gürlemeleri ve dolu. Sizi salıvereceğim, artık burada kalmayacaksınız. Musa, kentten çıkınca, ellerimi Rabbe uzatacağım dedi, gök gürlemeleri duracak, artık dolu yağmayacak. Böylece dünyanın Rabbe ait olduğunu bileceksin. Ama biliyorum, sen ve görevlilerin Rab Tanrı'dan hala korkmuyorsunuz. Keten ve arpa mahvolmuştu, çünkü arpa başak vermiş, keten çiçek açmıştı. Ama buğday ve kızıl buğday henüz bitmediği için zarar görmemişti. Musa Firavun'un yanından ayrılıp kentten çıktı. Ellerini Rabbe uzattı. Gök gürlemesi ve dolu durdu, yağmur dindi. Firavun yağmurun, dolunun, gök gürlemesinin kesildiğini görünce, yine günah işledi. Hem kendisi, hem görevlileri inat ettiler. Rabbin Musa aracılığıyla söylediği gibi, Firavun inat ederek İsraillileri salıvermedi. Çekirge belası bölüm 10 Rab Musa'ya, Firavun'un yanına git dedi, belirtilerimi aralarında göstermek için Firavun'la görevlilerini inatçı yaptım. Mısır'la nasıl alay ettiğimi, aralarında gösterdiğim belirtileri sen de çocuklarına, torunlarına anlat ki, benim Rab olduğumu bilesiniz. Musa ile Harun Firavun'un yanına varıp şöyle dediler, İbranilerin tanrısı Rab diyor ki, ne zamana dek alçak gönüllü olmayı reddedeceksin? Halkımı salıver, bana tapsınlar. Halkımı salıvermeyi reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim. Yeryüzünü öylesine kaplayacaklar ki, toprak görünmez olacak. Doludan kurtulan ürünlerinizi, kırda biten bütün ağaçlarınızı yiyecekler. Evlerine, bütün görevlilerinin, bütün Mısırlıların evlerine çekirge dolacak. Ne babaların, ne ataların ömürlerince böylesini görmediler. Sonra Musa dönüp Firavun'un yanından ayrıldı. Görevlileri Firavun'a, ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak? Dediler, bırak gitsinler, tanrıları Rabbe tapsınlar. Mısır harap oldu, hala anlamıyor musun? Böylece, Musa ile Harun'u Firavun'un yanına geri getirdiler. Firavun, gidin, tanrınız Rabbe tapın dedi, ama kimler gidecek? Musa, genç, yaşlı hep birlikte gideceğiz dedi. Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü Rabbe bayram yapmalıyız. Firavun, alın çoluk çocuğunuzu, gidin gidebilirseniz, Rab yardımcınız olsun dedi, bakın, kötü niyetiniz ne kadar açık. Olmaz. Yalnız erkekler gidip Rabbe tapsın. Zaten istediğiniz de bu. Sonra Musa ile Harun Firavun'un yanından kovuldular. Rab Musa'ya, elini Mısır'ın üzerine uzat dedi, çekirge yağsın, ülkenin bütün bitkilerini, doludan kurtulan her şeyi yesinler. Musa değneğini Mısır'ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece Rab ülkede doğu rüzgarı estirdi.
Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri getirdi. Mısır'ın üzerinde uçuşan çekirgeler ülkeyi boydan boya kapladı. Öyle çoktular ki, böylesi hiçbir zaman görülmedi, kuşaklar boyu da görülmeyecek. Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri, dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır'ın hiçbir yerinde, ne ağaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı. Firavun acele Musa ile Harun'u çağırttı. Tanrınız Rabbe ve size karşı günah işledim, dedi. Lütfen bir kez daha günahımı bağışlayın ve Tanrınız Rabbe dua edin, bu ölümcül belayı üzerimden uzaklaştırsın. Musa Firavun'un yanından çıkıp Rabbe dua etti. Rab rüzgarı çok şiddetli batı rüzgarına döndürdü. Rüzgar çekirgeleri sürükleyip Kızıldeniz'e döktü. Mısır'da tek çekirge kalmadı. Ama Rab Firavun'u inatçı yaptı. Firavun İsraillileri salıvermedi. Karanlık belası Rab Musa'ya, elini göğe doğru uzat dedi, Mısır'ı hissedilebilir bir karanlık kaplasın. Musa elini göğe doğru uzattı, Mısır 3 gün koyu karanlığa gömüldü. 3 gün boyunca kimse kimseyi göremez, yerinden kımıldayamaz oldu. Yalnız İsraillilerin yaşadığı yerler aydınlıktı. Firavun Musa'yı çağırttı. Gidin, Rabbe tapın dedi, yalnız davarlarınızla sığırlarınız alıkonacak. Çoluk çocuğunuz sizinle birlikte gidebilir. Musa, ama Tanrımız Rabbe kurban kesmemiz için bize kurbanlık ve yakmalık sunular da vermelisin diye karşılık verdi, hayvanlarımızı da yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrımız Rabbe tapmak için bazı hayvanları kullanacağız. Oraya varmadıkça hangi hayvanları Rabbe sunacağımızı bilemeyiz. Ancak Rab Firavun'u inatçı yaptı, Firavun İsraillileri salıvermeye yanaşmadı. Musa'ya, git başımdan dedi, sakın bir daha karşıma çıkma. Yüzümü gördüğün gün ölürsün. Musa, dediğin gibi olsun diye karşılık verdi, bir daha yüzünü görmeyeceğim. İlk doğan çocukların ölümü bölüm 11 Rab Musa'ya, Firavun'un ve Mısır'ın başına bir bela daha getireceğim dedi. O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak. Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin. Rab İsrail halkının Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Musa da Mısır'da, Firavun'un görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü. Musa Firavun'a şöyle dedi, Rab diyor ki, gece yarısı Mısır'ı boydan boya geçeceğim. Tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar dahil Mısır'daki bütün ilk doğanlar ölecek. Bütün Mısır'da benzeri ne görülmüş, ne de görülecek büyük bir feryat kopacak. İsraillilere ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak. O zaman Rabbin İsraillilerle Mısırlılara nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız. Bu görevlilerinin hepsi gelip önümde eğilecek, sen ve seni izleyenler, gidin diyecekler. Ondan sonra gideceğim. Musa Firavun'un yanından büyük bir öfkeyle ayrıldı. Rab Musa'ya, Mısır'da şaşılası işlerim çoğalsın diye Firavun sizi dinlemeyecek demişti. Musa ile Harun Firavun'un önünde bütün bu şaşılası işleri yaptılar. Ama Rab Firavun'u inatçı yaptı. Firavun İsraillileri ülkesinden salıvermedi. Fısıh Bayramı bölüm 12 Rab Mısır'da Musa ile Harun'a, bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak dedi, bütün İsrail topluluğuna bildirin, bu ayın 10'unda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. Dipnot, İbranice'den kuzu olarak çevrilen sözcük oğlak anlamına da gelir. Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa, aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği miktar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek. Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve 1 yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp, etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler. O gece ateşte kızartılmış et mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Sabaha kadar bitirmelisiniz. Arta kalan olursa, sabah ateşte yakacaksınız. Eti şöyle yemelisiniz, beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu Rabbin fısıh kurbanıdır.
O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Dipnot geçmek, bu geçiş olayı Fısıh Bayramı olarak kutlanmaktadır. Fısıh sözcüğü geçmek anlamına gelir. Bugün sizin için anma günü olacak. Bugünü Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bugünü kutlayacaksınız. Mayasız ekmek bayramı 7 gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu 7 gün içinde mayalı bir şey yerse, İsrail'den atılacaktır. 1. ve 7. günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak. Mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız, çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bugünü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız. 1. ayın 14. gününün akşamından 21. gününün akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz. Evlerinizde 7 gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır. Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk Fısıh Bayramı Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi: hemen gidin, aileleriniz için kendinize davarlar seçip fısıh kurbanı olarak boğazlayın. Bir demet mercan köşk otu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın. Rab Mısırlıları öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. Rabbin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız. Çocuklarınız size, bu törenin anlamı nedir? Diye sorduklarında, bu Rabbin fısıh kurbanıdır, diyeceksiniz. Çünkü Rab Mısırlıları öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı. İsrailliler eğilip tapındılar. Sonra gidip Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Mısır'dan çıkış aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırttı ve, kalkın dedi, siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi Rabbe tapın. Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın. İsraillilerin ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. Yoksa hepimiz öleceğiz diyorlardı. Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı, giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı. İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılardan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi. Rab İsraillilerin Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular. İsrailliler kadın ve çocukların dışında 600 bin kadar erkekle yaya olarak Ramses'ten Sukkot'a doğru yola çıktılar. Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı. Mısır'dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü Mısır'dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı. İsrailliler Mısır'da 430 yıl yaşadı. 430 yılın sonuncu günü Rabbin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti. O gece Rab İsraillileri Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailliler de kuşaklar boyunca aynı gece Rabbi yüceltmek için uyanık olmalıdır. Fısıh kuralları Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi: Fısıh bayramının kuralları şunlardır, hiçbir yabancı fısıh etini yemeyecek. Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir. Konuklar ve ücretli işçiler ondan yemeyecek. Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız. Bütün İsrail topluluğu Fısıh bayramını kutlayacak. Yanınızdaki yabancı bir konuk Rabbin Fısıh bayramını kutlamak isterse,
önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli, sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri fısıh etini yemeyecektir. Ülkede doğan için de, aranızda yaşayan yabancı için de aynı kural geçerlidir. İsrailliler Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler. O gün Rab İsraillileri ordular halinde Mısır'dan çıkardı. İlk doğanların adanması bölüm 13 Rab Musa'ya, bütün ilk doğanları bana adayın, dedi, İsrailliler arasında insan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir. Musa halka, Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıktığınız bugünü anımsayın dedi, çünkü Rab güçlü eliyle sizi oradan çıkardı. Mayalı hiçbir şey yenmeyecek. Bugün Aviv ayında buradan ayrılıyorsunuz. Rab sizi Kenan, Hitit, Amor, Hiv ve Yebus topraklarına, atalarınıza vereceğine ant içtiği süt ve bal akan ülkeye götürdüğü zaman bu ay şu törelere uyacaksınız, 7 gün mayasız ekmek yiyecek, 7. gün Rabbe bayram yapacaksınız. O 7 gün içinde yalnız mayasız ekmek yiyeceksiniz. Aranızda ve ülkenizin hiçbir yerinde mayalı bir şey görülmeyecek. O gün oğullarınıza, Mısır'dan çıktığımızda Rabbin bizim için yaptıklarından dolayı bunları yapıyoruz diye anlatacaksınız. Bu elinizde bir belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak, öyle ki, Rabbin yasası hep ağzınızda olsun. Çünkü Rab güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı. Siz de her yıl belirlenen tarihte bu kuralı uygulamalısınız. Rab size ve atalarınıza ant içerek söz verdiği gibi sizi Kenan topraklarına getirecektir. Orayı size verdiği zaman, ilk doğan erkek çocuklarınızın ve hayvanlarınızın hepsini Rabbe adayacaksınız. Çünkü bunlar Rabbe aittir. İlk doğan her sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemezseniz, boynunu kırın. Bütün ilk doğan erkek çocuklarınızın bedelini ödemelisiniz. İleride oğullarınız size, bunun anlamı ne? Diye sorduklarında, Rab bizi güçlü eliyle Mısır'dan, köle olduğumuz ülkeden çıkardı diye yanıtlarsınız. Firavun bizi salıvermemekte diretince, Rab Mısır'da insanların ve hayvanların bütün ilk doğanlarını öldürdü. İşte bunun için hayvanların ilk doğan erkek yavrularını Rabbe kurban ediyoruz. İlk doğan erkek çocuklarımızın bedelini ise bir hayvanla ödüyoruz. Bu uygulama elinizde bir belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak, Rabbin bizi Mısır'dan güçlü eliyle çıkardığını anımsatacak. Kızıldeniz'i geçiş Firavun İsraillileri salıverdiğinde, Filist yöresi yakın olmasına karşın, Tanrı onları oradan götürmedi. Çünkü, halk savaşla karşılaşınca, düşüncelerini değiştirip Mısır'a geri dönebilir diye düşündü. Halkı çöl yolundan Kızıldeniz'e doğru dolaştırdı. İsrailliler Mısır'dan silahlı çıkmışlardı. Musa Yusuf'un kemiklerini yanına almıştı. Çünkü Yusuf İsrail'in oğullarına, Tanrı kesinlikle size yardım edecek, kemiklerimi buradan götüreceksiniz diye sıkı sıkı ant içirmişti. Sukkot'tan ayrılıp çöl kenarında Etam'da konakladılar. Gece gündüz ilerlemeleri için, Rab gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı. Bölüm 14 Rab Musa'ya, İsraillilere söyle, dönsünler dedi, Pi-Hahrit yakınlarında, Migdal ile deniz arasında, Baal-Sefon'un karşısında deniz kıyısında konaklasınlar. Firavun şöyle düşünecek, İsrailliler ülkede şaşkın şaşkın dolaşıyorlardır, çöl onları kuşatmıştır. Firavun'u inatçı yapacağım, onların peşine düşecek. Böylece Firavun'la ordusunu yenerek yücelik kazanacağım. Mısırlılar bilecek ki, ben Rabbim. İsrailliler söyleneni yaptılar. Halkın kaçtığı Mısır Firavun'una bildirilince, Firavun'la görevlileri onlara ilişkin düşüncelerini değiştirdiler, biz ne yaptık? Dediler, İsraillileri salıvermekle kölelerimizi kaybetmiş olduk. Firavun savaş arabasını hazırlattı, ordusunu yanına aldı. Seçme 600 savaş arabasının yanı sıra, Mısır'ın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı. Rab Mısır Firavun'unu inatçı yaptı. Firavun zafer havası içinde ilerleyen İsraillilerin peşine düştü. Mısırlılar Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları, askerleriyle onların ardına düştüler ve deniz kıyısında, Pi-Hahrit yakınlarında, Baal-Sefon'un karşısında konaklarken onlara yetiştiler.
Firavun yaklaşırken, İsrailliler Mısırlıların arkalarından geldiğini görünce dehşete kapılarak Rabbe feryat ettiler. Musa'ya, Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin? Dediler, bak, Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın Mısır'dayken sana, bırak bizi, Mısırlılara kulluk edelim demedik mi? Çölde ölmektense Mısırlılara kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu. Musa, korkmayın dedi, yerinizde durup bekleyin, Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz. Rab sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter. Rab Musa'ya, niçin bana feryat ediyorsun? Dedi, İsraillilere söyle, ilerlesinler. Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçecekler. Ben Mısırlıları inatçı yapacağım ki, artlarına düşsünler. Firavun'u, bütün ordusunu, savaş arabalarını, atlılarını yenerek yücelik kazanacağım. Firavun, savaş arabaları ve atlılarından ötürü yücelik kazandığım zaman, Mısırlılar bilecek ki, ben Rabbim. İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden, bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı. Musa elini denizin üzerine uzattı. Rab bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü, İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturdu. Mısırlılar artlarından geliyordu. Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu. Sabah nöbetinde Rab ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi. Arabalarının tekerleklerini çıkardı, öyle ki, arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar, İsraillilerden kaçalım dediler, çünkü Rab onlar için bizimle savaşıyor. Dipnot çıkardı, İbranice fiil yoldan saptırdı ya da çamura saplanmasını sağladı anlamına da gelebilir. Rab Musa'ya, elini denizin üzerine uzat dedi, sular Mısırlıların, savaş arabalarının, atlılarının üzerine dönsün. Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken Rab onları denizin ortasında silkip attı. Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsraillilerin peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu. Rab o gün İsraillileri Mısırlıların elinden kurtardı. İsrailliler deniz kıyısında Mısırlıların ölülerini gördüler. Rabbin Mısırlılara gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı Rab'den korkup ona ve kulu Musa'ya güvendi. Kurtuluş ezgisi bölüm 15 Musa'yla İsrailliler Rabbe şu ezgiyi söylediler, ezgiler sunacağım Rabbe, çünkü yüceldikçe yüceldi, atlıları da denize döktü. Rab gücüm ve ezgimdir, o kurtardı beni. Odur Tanrım, övgüler sunacağım ona. Odur babamın Tanrısı, yücelteceğim onu. Savaş eridir Rab, adı Rab'dir. Denize attı Firavun'un ordusunu, savaş arabalarını. Kızıldeniz'de boğuldu seçme subayları. Derin sulara gömüldüler, taş gibi dibe indiler. Senin sağ elin, ya Rab, senin sağ elin korkunç güce sahiptir. Altında düşmanlar kırılır. Devrilir sana baş kaldıranlar büyük görkemin karşısında, gönderir gazabını anız gibi tüketirsin onları. Burnunun soluğu karşısında, sular yığıldı bir araya. Kabaran sular duvarlara dönüştü, denizin göbeğindeki derin sular dondu. Düşman böbürlendi, peşlerine düşüp yakalayacağım onları dedi, bölüşeceğim çapulu, dileğimce yağmalayacağım, kılıcımı çekip yok edeceğim onları. Üfledin soluğunu, denize gömüldüler, kurşun gibi engin sulara battılar. Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı? Sağ elini uzattın, yer yuttu onları. Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka, kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara. Uluslar duyup titreyecekler, Filist halkını dehşet saracak. Edom beyleri korkuya kapılacak, Moav önderlerini titreme alacak, Kenan'da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.
Korku ve dehşet düşecek üzerlerine, senin halkın geçinceye dek, ya Rab, sahip olduğun bu halk geçinceye dek, bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler. Ya Rab, halkını içeri alacaksın, kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere, ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin, ya Rab. Rab sonsuza dek egemen olacak. Firavun'un atları, savaş arabaları, atlıları denize dalınca, Rab suları onların üzerine çevirdi. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler. Harun'un kız kardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. Miryam onlara şu ezgiyi söyledi, ezgiler sunun Rabbe, çünkü yüceldikçe yüceldi, atlıları denize döktü. Acı su Musa İsraillileri Kızıldeniz'in ötesine çıkardı. Şur çölüne girdiler. Çölde 3 gün yol aldılarsa da su bulamadılar. Mara'ya vardılar. Ama Mara'nın suyunu içemediler, çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara adı verildi. Dipnot Mara, acı anlamına gelir. Halk, ne içeceğiz? Diye Musa'ya yakınmaya başladı. Musa Rabbe yakardı. Rab ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu, hepsini sınadı. Ben, Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi, çünkü size şifa veren Rab benim. Sonra elime gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. Men ve bıldırcın bölüm 16 bütün İsrail topluluğu elimden ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra 2. ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki Sin çölüne vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladı. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Rab Musa'ya, size gökten ekmek yağdıracağım dedi, halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım, benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı, göreceğim. 6. gün her gün topladıklarının 2 katını toplayıp hazırlayacaklar. Musa ile Harun İsraillilere, bu akşam sizi Mısır'dan Rabbin çıkardığını bileceksiniz dediler, sabah da Rabbin görkemini göreceksiniz. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki, bize söyleniyorsunuz? Sonra Musa, akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince, Rabbin görkemini göreceksiniz dedi. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki? Siz bize değil, Rabbe söyleniyorsunuz. Musa Harun'a, bütün İsrail topluluğuna söyle, Rabbin huzuruna gelsinler dedi. Çünkü Rab söylendiklerini duydu. Harun İsrail topluluğuna bunları anlatırken, çöle doğru baktılar. Rabbin görkemi bulutta görünüyordu. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilerin yakınmalarını duydum. Onlara de ki, akşamüstü et yiyeceksiniz, sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki, Tanrınız Rab benim. Akşam bıldırcınlar geldi, ordugahı sardı. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince, toprakta, çölün yüzeyinde kırağıya benzerince pulcuklar göründü. Bunu görünce İsrailliler birbirlerine, bu da ne? Diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa, Rabbin size yemek için verdiği ekmektir bu dedi, Rabbin buyruğu şudur, herkes yiyeceği kadar toplasın, çadırınızdaki her kişi için birer omer alın. Dipnot, bir omer, yaklaşık 2,2 litrelik bir ölçek. Aynı ifade 16-18'da da geçer. İsrailliler söyleneni yaptılar. Kimi çok, kimi az topladı. Omerle ölçtüklerinde, çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu. Herkes yiyeceği kadar toplamıştı. Musa onlara, kimse sabaha bir parça bile bırakmasın dedi. Ama bazıları ona aldırmayıp sabaha bıraktılar. Bıraktıkları kurtlanıp kokmaya başlayınca Musa onlara öfkelendi. Her sabah herkes yiyeceği kadar topluyordu. Güneş ortalığı ısıtınca, yerde kalanlar eriyordu. 6. gün kişi başına 2 omer, yani 2 kat topladılar. Topluluğun önderleri gelip durumu Musa'ya bildirdiler. Dipnot 2 omer, yaklaşık 4,4 litrelik bir ölçek.
Musa, Rabbin buyruğu şudur dedi, yarın dinlenme günü, Rab için kutsal Şabat günüdür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın. Arta kalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın. Musa'nın buyurduğu gibi arta kalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu, ne kurtlandı. Musa, arta kalanı bugün yiyin dedi, çünkü bugün Rab için Şabat günüdür. Bugün dışarıda ekmek bulamayacaksınız. 6 gün ekmek toplayacaksınız, ama 7. gün olan Şabat günü ekmek bulunmayacak. 7. gün bazıları ekmek toplamak için dışarı çıktı, ama hiçbir şey bulamadılar. Rab Musa'ya, ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz? Dedi, size Şabat gününü verdim. Bunun için 6. gün size 2 günlük ekmek veriyorum. 7. gün herkes neredeyse orada kalsın, dışarı çıkmasın. Böylece halk 7. gün dinlendi. İsrailliler o ekmeğe men adını verdiler. Kişniş tohumu gibi beyazımsı, tadı ballı yufka gibiydi. Dipnot men, bu ne? Anlamına gelir. Musa, Rabbin buyruğu şudur dedi, Mısır'dan sizi çıkardığımda, gelecek kuşakların çölde size yedirdiğim ekmeği görmesi için, bir omer saklansın. Musa Harun'a, bir testi al, içine bir omer men doldur dedi, gelecek kuşaklar için saklanmak üzere onu Rabbin huzuruna koy. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun manı saklanmak üzere antlaşma levhalarının önüne koydu. İsrailliler yerleştikleri Kenan topraklarına varıncaya dek 40 yıl men yediler. Bir omer efanın 1/10'idir. Dipnot bir efa, yaklaşık 22 litrelik bir ölçek. Kayadan çıkan su bölüm 17 Rabbin buyruğu uyarınca, bütün İsrail topluluğu Sin çölünden ayrıldı, bir yerden öbürüne göçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya, bize içecek su ver, diye çıkıştılar. Musa, niçin bana çıkışıyorsunuz? Dedi, neden Rabbi deniyorsunuz? Ama halk susamıştı. Niçin bizi Mısır'dan çıkardın? Diye Musa'ya söylendiler, bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Musa, bu halka ne yapayım? Diye Rabbe feryat etti, neredeyse beni taşlayacaklar. Rab Musa'ya, halkın önüne geç dedi, birkaç İsrail ileri gelenini ve Nil'e vurduğun değneği de yanına alıp yürü. Ben Horev dağında bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, halk içsin diye su fışkıracak. Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı. Oraya Massa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailliler orada Musa'ya çıkışmış ve, acaba Rab aramızda mı, değil mi? Diye Rabbi denemişlerdi. Dipnot Massa deneme anlamına gelir. Meriva, çıkışma anlamına gelir. Amalekliler bozguna uğruyor. Amalekliler gelip Refidim'de İsraillilere savaş açtılar. Musa Yeşu'ya, adam seç, git Amaleklilerle savaş dedi, yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım. Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Ne var ki, Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Rab Musa'ya, bunu anı olarak kayda geç dedi, Yeşu'ya da söyle, Amaleklilerin adını yeryüzünden büsbütün sileceğim. Musa bir sunak yaptı, adını Rab sancağımdır koydu. Dipnot, Rab sancağımdır, İbranice Yahve Nissi. Eller Rabbin tahtına doğru kaldırıldı dedi. Rab kuşaklar boyunca Amaleklilere karşı savaşacak Yitro Musa'yı ziyaret ediyor. Bölüm 18 Musa'nın kayınbabası Midyanlı kahin Yitro, Tanrı'nın Musa ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi, Rabbin İsraillileri Mısır'dan nasıl çıkardığını duydu. Musa'nın kendisine göndermiş olduğu karısı Sipora'yı ve ki oğlunu yanına aldı. Musa, garibim bu yabancı diyarda diyerek oğullarından birine Gerşom adını vermişti. Dipnot Gerşom, orada garip anlamına gelir. Sonra, babamın tanrısı bana yardım etti, beni Firavun'un kılıcından esirgedi diyerek öbürüne de Eliezer adını koymuştu. Dipnot Eliezer, Tanrım yardımcıdır anlamına gelir. Yitro Musa'nın karısı ve oğullarıyla birlikte Tanrı Dağı'na, Musa'nın konakladığı çöle geldi. Musa'ya şu haberi gönderdi, ben, kayınbaban Yitro,
karın ve 2 oğlunla birlikte sana geliyoruz. Musa kayınbabasını karşılamaya çıktı, önünde eğilip onu öptü. Birbirinin hatırını sorup çadıra girdiler. Musa İsrailliler uğruna Rabbin Firavun'la Mısırlılara bütün yaptıklarını, yolda çektikleri sıkıntıları, Rabbin kendilerini nasıl kurtardığını kayınbabasına bir anlattı. Yitro Rabbin İsraillilere yaptığı iyiliklere, onları Mısırlıların elinden kurtardığına sevindi. Sizi Mısırlıların ve Firavun'un elinden kurtaran Rabbe övgüler olsun dedi, halkı Mısır'ın boyunduruğundan o kurtardı. Artık biliyorum ki, Rab bütün ilahlardan büyüktür. Çünkü onların gurur duyduğu şeylerin üstesinden geldi. Sonra Tanrı'ya yakmalık sunu ve kurbanlar getirdi. Harun'la bütün İsrail ileri gelenleri, Musa'nın kayınbabasıyla Tanrı'nın huzurunda yemek yemeye geldiler. Yitro'nun övdü ertesi gün Musa halkın davalarına bakmak için yargı kürsüsüne çıktı. Halk sabahtan akşama kadar çevresinde ayakta durdu. Kayınbabası Musa'nın halk için yaptıklarını görünce, "Nedir bu, halka yaptığın?" dedi, "Neden sen tek başına yargıç olarak oturuyorsun da herkes sabahtan akşama kadar çevrende bekliyor?" Musa, "Çünkü halk Tanrı'nın istemini bilmek için bana geliyor" diye yanıtladı, "Ne zaman bir sorunları olsa, bana gelirler. Ben de taraflar arasında karar veririm, Tanrı'nın kurallarını, yasalarını onlara bildiririm." Kayınbabası, "Yaptığın iş iyi değil" dedi, "Hem sen, hem de yanındaki halk tükeneceksiniz. Bu işi tek başına kaldıramazsın. Sana ağır gelir. Beni dinle, sana öğüt vereyim. Tanrı seninle olsun. Tanrı'nın önünde halkı sen temsil etmeli, sorunlarını Tanrı'ya sen iletmelisin. Kuralları, yasaları halka öğret, izlemeleri gereken yolu, yapacakları işi göster. Bunun yanı sıra halkın arasından Tanrı'dan korkan, yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç, onları biner, 100'er, 50'şer, 10'ar kişilik toplulukların başına önder ata. Halka sürekli onlar yargıçlık etsin. Büyük davaları sana getirsinler, küçük davaları kendileri çözsünler. Böylece işini paylaşmış olurlar. Yükün hafifler. Eğer böyle yaparsan, Tanrı da buyurursa, dayanabilirsin. Herkes esenlik içinde evine döner. Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Söylediği her şeyi yerine getirdi. İsrailliler arasından yetenekli adamlar seçti. Onları biner, 100'er, 50'şer, 10'ar kişilik toplulukların başına önder atadı. Halka sürekli yargıçlık eden bu kişiler zor davaları Musa'ya getirdiler, küçük davaları ise kendileri çözdüler. Sonra Musa kayınbabasını uğurladı. Yitro da ülkesine döndü. İsrailliler Sina Dağı'nda bölüm 19 İsrailliler Mısır'dan çıktıktan tam 3 ay sonra Sina çölüne vardılar. Refidim'den yola çıkıp Sina çölüne girdiler. Orada, Sina Dağı'nın karşısında konakladılar. Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi, Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin, Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksin. Dipnot, kahin, Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı'ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kahinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gayipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar yaz 18-9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır. Musa gidip halkın ileri gelenlerini çağırdı ve Rabbin kendisine buyurduğu her şeyi onlara anlattı. Bütün halk bir ağızdan, Rabbin söylediği her şeyi yapacağız diye yanıtladılar. Musa halkın yanıtını Rabbe iletti. Rab Musa'ya, sana koyu bir bulut içinde geleceğim dedi, öyle ki, seninle konuşurken halk işitsin ve her zaman sana güvensin. Musa halkın söylediklerini Rabbe iletti. Rab Musa'ya, git, bugün ve yarın halkı arındır dedi, giysilerini yıkasınlar. 3. güne hazır olsunlar. Çünkü 3. gün bütün halkın gözü önünde ben, Rab Sina Dağı'na ineceğim. Dağın çevresine sınır çiz ve halka de ki, sakın dağa çıkmayın, dağın eteğine de yaklaşmayın, kim dağa dokunursa, kesinlikle öldürülecektir.
Ya taşlanacak, ya da okla vurulacak, ona insan eli değmeyecek. İster hayvan olsun ister insan, yaşamasına izin verilmeyecek. Ancak boru uzun uzun çalınınca dağa çıkabilirler. Sonra Musa dağdan halkın yanına inip onları arındırdı. Herkes giysilerini yıkadı. Musa halka, 3. güne hazır olun dedi, bu süre içinden cinsel ilişkide bulunmayın. 3. günün sabahı gök gürledi, şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken, çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeye başladı. Musa halkın Tanrı ile görüşmek üzere ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Sina dağının her yanından duman tütüyordu. Çünkü Rab dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Boru sesi gitgide yükselince, Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı. Rab Sina dağının üzerine indi, Musa'yı dağın tepesine çağırdı. Musa tepeye çıktı. Rab, aşağı inip halkı uyar dedi, sakın beni görmek için sınırı geçmesinler, yoksa birçoğu ölür. Bana yaklaşan kâhinler de kendilerini kutsasınlar, yoksa onları şiddetle cezalandırırım. Musa, halk Sina dağına çıkamaz diye karşılık verdi, çünkü sen, dağın çevresine sınır çiz, onu kutsal kıl, diyerek bizi uyardın. Rab, aşağı inip Harun'u getir dedi, ama kâhinlerle halk huzuruma gelmek için sınırı geçmesinler. Yoksa onları şiddetle cezalandırırım. Bunun üzerine Musa aşağı inip durumu halka anlattı. 10 buyruk bölüm 20 Tanrı şöyle konuştu, seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, 3. 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Dipnot, kuşağa ya da kişiye. Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa. 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama 7. gün bana, Tanrın Rabbe Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, Rab yeri göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım, 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. İsrailliler korkuyor, yaz. 5:22-23 Halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak Musa'ya, bizimle sen konuş, dinleyelim dediler, ama Tanrı konuşmasın, yoksa ölürüz. Musa, korkmayın diye karşılık verdi, Tanrı sizi denemek için geldi, Tanrı korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye. Musa Tanrı'nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu. Sunaklara ilişkin yasalar Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere de ki, göklerden sizinle konuştuğumu gördünüz. Benim yanım sıra başka ilahlar yapmayacaksınız, altın ya da gümüş ilahlar dökmeyeceksiniz. Benim için toprak bir sunak yapacaksınız. Yakmalık ve esenlik sunularınızı, davarlarınızı, sığırlarınızı onun üzerinde sunacaksınız. Adımı anımsattığım her yere gelip sizi kutsayacağım. Eğer bana taş sunak yaparsanız, yontma taş kullanmayın, çünkü kullanacağınız alet sunağın kutsallığını bozar. Sunağımın üzerine basamakla çıkmayacaksınız, çünkü çıplak yeriniz görünebilir. Kölelere nasıl davranmalı bölüm 21 İsraillilere şu ilkeleri bildir, İbrani bir köle satın alırsan, 6 yıl kölelik edecek, ama 7. yıl karşılık ödemeden özgür olacak. Bekar geldiyse, yalnız kendisi özgür olacak, evli geldiyse, karısı da özgür olacak.
Efendisi kendisine bir kadın verir ve o kadından çocukları olursa, kadın ve çocuklar efendisinde kalacak, yalnız kendisi gidecek. Ama köle açıkça, ben efendimi, karımla çocuklarımı seviyorum, özgür olmak istemiyorum derse, efendisi onu yargıç huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı sövesine yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek. Dipnot yargıç huzuru ya da tanrı huzuru. Tanrı huzuru tapınma yeri anlamına gelebilir. Eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, kız erkek köleler gibi özgür bırakılmayacak. Efendisi kızla nişanlanır, sonra kızdan hoşlanmazsa, kızın geri alınmasına izin vermelidir. Kızı aldattığı için onu yabancılara satamaz. Eğer cariyeyi oğluna nişanlarsa, ona kendi kızı gibi davranmalıdır. Eğer ikinci bir kadınla evlenirse, ilk karısını nafakadan, giysiden, karılık haklarından yoksun bırakmamalıdır. Eğer bu üç hakkı ona vermezse, kadın karşılıksız özgür olacaktır. Şiddete karşı yasalar kim birini vurup öldürürse, kendisi de kesinlikle öldürülecektir. Ama olayda kasıt yoksa, ona ben izin vermişsem, size adamın kaçacağı yeri bildireceğim. Eğer bir adam komşusuna düzen kurar, kasıtlı olarak saldırıp onu öldürürse, sunağıma bile kaçmış olsa, onu çıkarıp öldüreceksiniz. Kim annesini ya da babasını döverse, kesinlikle öldürülecektir. Kim adam kaçırırsa, onu ister satmış olsun, ister elinde tutsun, kesinlikle öldürülecektir. Annesine ya da babasına lanet eden kesinlikle öldürülecektir. Kavga çıkar, bir adam komşusuna taşla ya da yumrukla vurur, vurulan adam ölmeyip yatağa düşer, sonra kalkıp değnekle dışarıda gezebilirse, vuran adam suçsuz sayılacaktır. Yalnız yaralının kaybettiği zamanın karşılığını ödeyecek ve tümüyle iyileşmesini sağlayacaktır. Bir adam erkek ya da kadın kölesini değnekle döverken öldürürse, kesinlikle cezalandırılacaktır. Ama köle hemen ölmez, 1-2 gün sonra ölürse, köle sahibi ceza görmeyecektir. Çünkü köle onun malı sayılır. İki kişi kavga ederken gebe bir kadına çarpar, kadın erken doğum yapar ama başka bir zarar görmezse, saldırgan, kadının kocasının istediği ve yargıçların onayladığı miktarda para cezasına çarptırılacaktır. Ama başka bir zarar varsa, cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yana karşılık yanık, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere ödenecektir. Bir adam erkek ya da kadın kölesini gözüne vurarak kör ederse, gözüne karşılık onu özgür bırakacaktır. Eğer erkek ya da kadın kölesinin dişini kırarsa, dişine karşılık onu özgür bırakacaktır. Mal sahiplerinin sorumluluğu eğer bir boğa bir erkeği ya da kadını boynuzuyla vurup öldürürse, kesinlikle taşlanacak ve eti yenmeyecektir. Boğanın sahibi ise suçsuz sayılacaktır. Ama saldırganlığı bilinen bir boğanın sahibi uyarılmasına karşın boğasına sahip çıkmazsa ve boğası bir erkeği ya da kadını öldürürse, hem boğa taşlanacak, hem de sahibi öldürülecektir. Ancak, boğanın sahibinden para cezası istenirse, istenen miktarı ödeyerek canını kurtarabilir. Boğa ister erkek, ister kız çocuğunu öldürsün, aynı kural uygulanacaktır. Eğer boğa bir erkek ya da kadın köleyi öldürürse, kölenin efendisine 30 şekel gümüş verilecek ve boğa taşlanacaktır. Dipnot 30 şekel, yaklaşık 345 gram bir adam bir çukur açar ya da kazdığı çukurun üzerini örtmezse ve çukura bir boğa ya da bir eşek düşerse, çukuru kazan hayvanın bedelini ödeyecektir. Parayı hayvanın sahibine verecek, ölü hayvan kendisinin olacaktır. Bir adamın boğası komşusunun boğasını yaralar, yaralı boğa ölürse, sağ boğayı satıp parasını paylaşacak, ölü hayvanı da bölüşeceklerdir. Eğer boğanın saldırgan olduğu ve sahibinin ona sahip çıkmadığı biliniyorsa, boğaya karşılık boğa verecek ve ölü hayvan kendisine kalacaktır. Mala ilişkin yasalar bölüm 22 Bir adam öküz ya da davar çalıp boğazlar ya da satarsa, bir öküze karşılık 5 öküz, bir koyuna karşılık 4 koyun ödeyecektir. Bir hırsız bir eve girerken yakalanıp öldürülürse, öldüren kişi suçlu sayılmaz. Ancak olay güneş doğduktan sonra olmuşsa, kan dökmekten sorumlu sayılır. Hırsız çaldığının karşılığını kesinlikle ödemelidir. Hiçbir şeyi yoksa, hırsızlık yaptığı için köle olarak satılacaktır.
Çaldığı mal öküz, eşek ya da koyun sağ olarak elinde yakalanırsa, 2 katını ödeyecektir. Tarlada ya da bağda hayvanlarını otlatan bir adam, hayvanlarının başkasının tarlasında otlamasına izin verirse, zararı kendi tarlasının ya da bağının en iyi ürünleriyle ödeyecektir. Birinin yaktığı ateş dikenlere sıçrar, ekin demetleri, tarladaki ekin ya da tarla yanarsa, yangın çıkaran kişi zararı ödeyecektir. Biri komşusuna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet eder ve bunlar komşusunun evinden çalınırsa, hırsız yakalandığında 2 katını ödemelidir. Ama hırsız yakalanmazsa, komşusunun eşyasına el uzatıp uzatmadığının anlaşılması için ev sahibi yargıç huzuruna çıkmalıdır. Emanete ihanet edilen konularda, öküz, eşek, koyun, giysi, herhangi bir kayıp eşya için, bu benimdir diyen her iki taraf sorunu yargıcın huzuruna getirmelidir. Yargıcın suçlu bulduğu kişi komşusuna 2 kat ödeyecektir. Dipnot yargıç ya da tanrı. Bir adam komşusuna korusun diye eşek, öküz, koyun ya da herhangi bir hayvan emanet ettiğinde, hayvan ölür, sakatlanır ya da kimse görmeden çalınırsa, komşusu adamın malına el uzatmadığına ilişkin Rabbin huzurunda ant içmelidir. Mal sahibi bunu kabul edecek ve komşusu bir şey ödemeyecektir. Ama mal gerçekten ondan çalınmışsa, karşılığı sahibine ödenmelidir. Emanet hayvan parçalanmışsa, adam parçalarını kanıt olarak göstermelidir. Parçalanan hayvan için bir şey ödemeyecektir. Biri komşusundan bir hayvan ödünç alır, sahibi yokken hayvan sakatlanır ya da ölürse, karşılığını ödemelidir. Ama sahibi hayvanla birlikte ise, ödünç alan karşılığını ödemeyecektir. Hayvan kiralanmışsa, kayıp ödenen kiraya sayılmalıdır. Sosyal sorumluluklar: eğer biri nişanlı olmayan bir kızı aldatıp onunla yatarsa, başlık parasını ödemeli ve onunla evlenmelidir. Babası kızını ona vermeyi reddederse, adam normal başlık parası neyse onu ödemelidir. Büyücü kadını yaşatmayacaksınız. Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir. Rab'den başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır. Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Dul ve öksüz hakkı yemeyeceksiniz. Yerseniz, bana feryat ettiklerinde onları kesinlikle işitirim. Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız dul, çocuklarınız öksüz kalır. Halkıma, aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz, ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Komşunuzun abasını rehin alırsanız, gün batmadan geri vereceksiniz. Çünkü tek örtüsü abasıdır, ancak onunla örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? Bana feryat ederse işiteceğim, çünkü ben iyilik severim. Tanrı'ya sövmeyeceksiniz. Halkınızın önderine lanet etmeyeceksiniz. Ürününüzü ve şıranızı sunmakta gecikmeyeceksiniz. İlk doğan oğullarınızı bana vereceksiniz. Öküzlerinize, davarlarınıza da aynı şeyi yapacaksınız. 7 gün analarıyla kalacaklar, 8. gün onları bana vereceksiniz. Benim kutsal halkım olacaksınız. Bunun içindir ki, kırda parçalanmış hayvanların etini yemeyecek, köpeklerin önüne atacaksınız. Adalet ve Doğruluk Yasaları Bölüm 23 Yalan haber taşımayacaksınız. Haksız yere tanıklık ederek kötü kişiye yan çıkmayacaksınız. Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız. Duruşmada yoksulu kayırmayacaksınız. Düşmanınızın yolunu şaşırmış öküzüne ya da eşeğine rastlarsanız, onu kendisine geri götüreceksiniz. Sizden nefret eden kişinin eşeğini yük altında çökmüş görürseniz, kendi haline bırakıp gitmeyecek, ona yardımcı olacaksınız. Duruşmada yoksula karşı adaleti saptırmayacaksınız. Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz. Çünkü ben kötü kişiyi aklamam. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet göreni kör eder, haklıyı haksız çıkarır. Yabancıya baskı yapmayacaksınız. Yabancılığın ne olduğunu bilirsiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Toprağınızı 6 yıl ekecek, ürününü toplayacaksınız. Ama 7. yıl nadasa bırakacaksınız. Öyle ki, halkınızın arasındaki yoksullar yiyecek bulabilsin, onlardan arta kalanı da yabanıl hayvanlar yesin. Bağınıza ve zeytinliğinize de aynı şeyi yapın. 6 gün çalışacak, 7. gün dinleneceksiniz.
Böylece hem öküzünüz, eşeğiniz dinlenir, hem de kadın kölenizin oğulları ve yabancılar rahat eder. Söylediğim her şeyi yerine getirin. Başka ilahların adını anmayın, ağzınıza almayın. 3 bayram yılda 3 kez bana bayram yapacaksınız. Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde 7 gün mayasız ekmek yiyerek mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan o ay çıktınız. Kimse huzuruma eli boş çıkmasın. Tarlaya ektiğiniz ürünleri biçtiğinizde ilk ürünlerle hasat bayramını kutlayacaksınız. Yıl sonunda tarladan ürünlerinizi topladığınızda ürün devşirme bayramını kutlayacaksınız. Bütün erkekleriniz yılda 3 kez ben egemen Rabbin huzuruna çıkacaklar. Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz. Bayramda bana kurban edilen hayvanın yağı sabaha bırakılmamalı. Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız Rabbin tapınağına getireceksiniz. Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız. Tanrı meleği öncülük ediyor yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, baş kaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için başkaldırınızı bağışlamaz. Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım. Meleğim önünüzden gidecek, sizi Amor, Hitit, Periz, Kenan, Hive ve Yevus topraklarına götürecek. Onları yok edeceğim. Onların ilahları önünde eğilmeyecek, tapınmayacaksınız, törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek, dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. Tanrınız Rabbe tapacaksınız. Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak, aranızdaki hastalıkları yok edeceğim. Ülkenizde kısır ve çocuk düşüren kadın olmayacak. Size uzun ömür vereceğim. Dehşetimi önünüzden gönderecek, karşılaşacağınız bütün halkları şaşkına çevireceğim. Düşmanlarınız önünüzden kaçacak. Hivlileri, Kenanlıları, Hititleri önünüzden kovmaları için önünüz sıra eşek arısı göndereceğim. Dipnot: eşek arısı, İbranice sözcüğün anlamı kesin bilinmiyor. Dehşet ya da bir çeşit hastalık anlamına da gelebilir. Ama onları bir yıl içinde kovmayacağım. Yoksa ülke viran olur, yabanıl hayvanlar çoğaldıkça çoğalır, sayıları sizi aşar. Siz çoğalıncaya, toprağı yurt edininceye dek onları azar azar kovacağım. Sınırlarınızı Kızıldeniz'den Filist denizine, çölden Fırat ırmağına kadar genişleteceğim. Ülke halkını elinize teslim edeceğim. Onları önünüzden kovacaksınız. Dipnot: Filist denizi, Akdeniz. Onlarla ya da ilahlarıyla antlaşma yapmayacaksınız. Onları ülkenizde barındırmayacaksınız. Yoksa bana karşı günah işlemenize neden olurlar. İlahlarına taparsanız, size tuzak olur. Antlaşma onaylanıyor. Bölüm 24. Rab Musa'ya, sen, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi bana gelin, dedi, bana uzaktan tapın. Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk seninle dağa çıkmamalı. Musa gidip Rabbin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir ağızdan, Rabbin her söylediğini yapacağız diye karşılık verdi. Musa Rabbin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu, İsrail'in 12 oymağını simgeleyen 12 taş sütun dikti. Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da Rabbe yakmalık sunular sundular, esenlik kurbanları olarak boğalar kestiler. Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu, öbür yarısını sunağın üzerine döktü. Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk, Rabbin her söylediğini yapacağız, onu dinleyeceğiz dedi. Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti ve, bütün bu sözler uyarınca, Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur dedi. Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi dağa çıkarak İsrail'in Tanrısını gördüler. Tanrı'nın ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu. Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler. Rab Musa'ya, dağa, yanıma gel dedi, burada bekle, halkın öğrenmesi için üzerine yasalarla buyrukları yazdığım taş levhaları sana vereceğim. Musa ile yardımcısı Yeşu hazırlandılar. Musa Tanrı dağına çıkarken, İsrail ileri gelenlerine, geri dönünceye kadar bizi burada bekleyin dedi, Harun'la Hur aranızda, kimin sorunu olursa onlara başvursun.
Musa dağa çıkınca, bulut dağı kapladı. Rabbin görkemi Sina dağının üzerine indi. Bulut dağı 6 gün örttü. 7. gün Rab bulutun içinden Musa'ya seslendi. Rabbin görkemi İsraillilere dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Musa bulutun içinden dağa çıktı. 40 gün 40 gece dağda kaldı. Buluşma çadırı için Armağanlar bölüm 25 Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilere söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın. Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: altın, gümüş, tunç, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı, dipnot deri, yunus balığı derisi olabilir. Kandil için zeytinyağı, meş yağıyla güzel kokulu buhur için baharat, başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim, örneğe tıpatıp uygun yapın. Antlaşma sandığı akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu 2,5, eni ve yüksekliği 1,5 arşın olsun. Dipnot 2,5 arşın, yaklaşık 1,1 metre 1,5 arşın, yaklaşık 70 santimetre içini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 4 altın halka döküp 4 ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir. Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak. Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy. Saf altından bir bağışlanma kapağı yap. Boyu 2,5, eni 1,5 arşın olacak. Dipnot, bağışlanma kapağı diye çevrilen İbranice kaporet sözcüğü Tanrı'nın öfkesinin yatıştırıldığı, halkının günahlarının bağışlanıp Tanrı ile barıştırıldığı özel yeri ifade ediyordu. Kapağın iki kenarına dövme altından birer keruv yap. Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy. Seninle orada, levha sandığının üstündeki keruvlar arasında, bağışlanma kapağının üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim. Dipnot, levha sandığı, antlaşma sandığı diye de bilinir. Üzerinde ekmek sunulan masa akasya ağacından bir masa yap. Boyu 2, eni 1 yüksekliği 1,5 arşın olacak. Dipnot 2 arşın, yaklaşık 90 santimetre 1 arşın, yaklaşık 45 santimetre 1,5 arşın, yaklaşık 70 santimetre masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. Pervazın çevresine 4 parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir. Masa için 4 altın halka yap, 4 ayak üzerindeki 4 köşeye yerleştir. Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalarken ağırlığa yakın olmalı. Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak. Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap. Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın. Kandillik saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. Kandillik 3 kolu bir yanda, 3 kolu öteki yanda olmak üzere 6 kollu olacak. Her kolda badem çiçeğini andıran 3 çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. 6 kolda aynı olacak. Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran 4 çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak. Kandillikten yükselen ilk 2 kolun, ikinci 2 kolun, üçüncü 2 kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam 6 kol olacak. Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak. Kandillik için 7 kandil yap, kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin. Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak. Bütün takımları dahil kandilliye bir talent saf altın harcanacak. Dipnot 1 talent, yaklaşık 34,5 kilogram. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Tanrı'nın konutu bölüm 26 Tanrı'nın konutunu 10 perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun,
üzeri keruvlarla ustaca süslensin. Her perdenin boyu 28, eni 4 arşın olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak. Dipnot 28 arşın, yaklaşık 12,6 metre 4 arşın, yaklaşık 1,8 metre perdeler beşer beşer birbirine eklenerek 2 takım perde yapılacak. Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap. Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine 50'şer ilmek aç. İlmekler birbirine karşı olmalı. 50 altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece konut tek parça haline gelecek. Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından 11 perde yap. Her perdenin boyu 30, eni 4 arşın olacak. 11 perde de aynı ölçüde olmalı. Dipnot 30 arşın, yaklaşık 13,5 metre 5 perde birbirine, 6 perde birbirine birleştirilecek. 6. perdeyi çadırın önünde katla. Her iki perde takımının kenarlarına 50'şer ilmek aç. 50 tunç kopça yap, kopçaları ilmeklere geçir ki, çadır tek parça haline gelsin. 12 çadırın perdelerinden artan yarım perde konutun arkasından sarkacak. Perdelerin uzun kenarlarından artan kumaş çadırın yanlarından birer arşın sarkarak konutu örtecek. Dipnot 1 arşın, yaklaşık 45 santimetre çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yap. Dipnot, deri, yunus balığı derisi olabilir. Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap. Her çerçevenin boyu 10, eni 1,5 arşın olacak. Dipnot 10 arşın, yaklaşık 4,5 metre 1,5 arşın, yaklaşık 70 santimetre çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın. Konutun güneyi için 20 çerçeve yap. Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, 20 çerçevenin altında 40 gümüş taban yap. Konutun öbür yanı, yani kuzeyi içinde 20 çerçeve ve her çerçevenin altında 2 taban olmak üzere 40 gümüş taban yap. Konutun batıya bakacak arka tarafı için 6 çerçeve yap. Arkada konutun köşeleri için 2 çerçeve yap. Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kalacak, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirilecek. İki köşeyi oluşturan iki çerçeve aynı biçimde olacak. Böylece 8 çerçeve ve her çerçevenin altında 2 taban olmak üzere 16 gümüş taban olacak. Konutun bir yanındaki çerçeveler için 5, öbür yanındaki çerçeveler için 5, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de 5 olmak üzere akasya ağacından kirişler yap. Çerçevelerin ortasındaki kiriş çadırın bir ucundan öbür ucuna geçecek. Çerçeveleri ve kirişleri altınla kapla, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yap. Konutu dağda sana gösterilen plana göre yap. Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap, üzerini keruvlarla ustaca süsle. 4 gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı 4 direk üzerine as. Çengelleri altın olacak. Perdeyi kopçaların altına asıp levha sandığını perdenin arkasına koy. Perde kutsal yerle en kutsal yeri birbirinden ayıracak. Bağışlanma kapağını en kutsal yerde bulunan levha sandığının üzerine koy. Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye bakan yanına yerleştir, kandilliyi masanın karşısına, konutun güney tarafına koy. Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap. Perdeyi asmak için akasya ağacından 5 direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan 5 taban dök. Yakmalık sunu sunağı 27. Bölüm sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. Eni ve boyu 5'er arşın, yüksekliği 3 arşın olacak. Dipnot 5 arşın, yaklaşık 2,3 metre 3 arşın, yaklaşık 1,4 metre 4 üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapla. Sunak için yağ ve kül kovaları, kürekler, çanaklar, büyük çatallar, ateş kapları yap. Tümü tunç olacak. A biçiminde tunç bir ızgarada yap, 4 köşesine birer tunç halka tak. Izgarayı sunağın kenarının altına koy. Öyle ki, aşağı doğru sunağın yarısına yetişsin. Sunak için akasya ağacından sırıklar yap, tunçla kapla. Sırıklar halkalara geçirilecek ve sunak taşınırken iki yanında olacak.
Sunağı tahtadan, içi boş yapacaksın. Tıpkı dağda sana gösterildiği gibi olacak. Konutun avlusu konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için 100 arşın boyunda, özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın. Dipnot 100 arşın, yaklaşık 45 metre perdeler için 20 direk yapılacak, direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak. Kuzey tarafı için 100 arşın boyunda perdeler, 20 direk, direkler için 20 tunç taban yapılacak. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüşten olacak. Avlunun batı tarafı için 50 arşın boyunda perde, 10 direk, 10 taban yapılacak. Dipnot 50 arşın, yaklaşık 22,5 metre doğuya bakan tarafta avlunun eni 50 arşın olacak. Girişin bir tarafında 15 arşın boyunda perde, 3 direk ve 3 taban olacak. Dipnot, 15 arşın, yaklaşık 6,8 metre girişin öbür tarafında da 15 arşın boyunda perde, 3 direk ve 3 taban olacak. Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden 20 arşın boyunda nakışlı bir perde olacak. 4 direği ve 4 tabanı bulunacak. Dipnot 20 arşın, yaklaşık 9 metre avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak. Avlunun boyu 100, eni 50, çevresindeki perdelerin yüksekliği 5 arşın olacak. Perdeleri özenle dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak. Dipnot 5 arşın, yaklaşık 2,3 metre konutta her türlü hizmet için kullanılacak bütün aletler, konutun ve avlunun bütün kazıkları da tunçtan olacak. Rabbin huzurunda yanan ışık İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanıp ışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. Harun'la oğulları kandilleri benim huzurumda, buluşma çadırında, levha sandığının önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar yanar tutacaklar. İsrailliler için kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu. Dipnot buluşma çadırı, insanların Tanrı'ya danıştıkları yer kahin giysileri bölüm 28 bana kahinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ı yanına al. Ağabeyin Harun'a görkem ve saygınlık kazandırmak için kutsal giysiler yap. Bilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle, Harun'a giysi yapsınlar. Öyle ki, bana kahinlik etmek için kutsal kılınmış olsun. Yapacakları giysiler şunlardır: göğüslük, efod, kaftan, nakışlı mintan, sarık kuşak. Bana kahinlik etmeleri için ağabeyin Harun'a ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar. Altın sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar. Efodu altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden ustaca yapacaklar. Bağlanabilmesi için iki köşesine takılmış ikişer omuzluğu olacak. Efodun üzerinde efod gibi ustaca dokunmuş bir şerit olacak. Efodun bir parçası gibi lacivert, mor, kırmızı iplikle, altın sırmayla, özenle dokunmuş ince ketenden olacak. 2 oniks taşı alacak, İsrailoğullarının adlarını, doğuş sırasına göre altısını birinin, altısını ötekinin üzerine oyacaksın. İsrailoğullarının adlarını bu iki taşın üzerine usta oymacıların mühür oyduğu gibi oyacaksın. Taşları altın yuvalar içine koyduktan sonra İsraillilerin anılması için efodun omuzluklarına tak. Harun, anılmaları için onların adlarını Rabbin önünde iki omuzunda taşıyacak. Altın yuvalar ve saf altından 2 zincir yap. Zincirleri örme kordon gibi yapıp yuvalara yerleştir. Göğüslük usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap. 4 köşe, eni ve boyu birer karış olacak, 2'ye katlanacak. Dipnot bir karış, yaklaşık 22,5 santimetre üzerine 4 sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt, ikinci sırada firuze, lacivert taşı, ay taşı, üçüncü sırada gök yakut, agat, ametist, dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. 12 taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğullarının adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrail'in 12 oymağını simgeleyecek. Göğüslük için saf altından örme zincirler yap.
2 altın halka yap, göğüslüğün üst 2 köşesine birer halka koy. 2 örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. Zincirlerin öteki 2 ucunu 2 yuvanın üzerinden geçirerek efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağla. 2 altın halka daha yap, her birini göğüslüğün alt 2 köşesine, efoda bitişik iç kenarına tak. 2 altın halka daha yap, efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin yukarısına tak. Göğüslüğün halkalarıyla efodun halkaları lacivert kordonla birbirine bağlanacak. Öyle ki, göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında kalsın ve efoddan ayrılmasın. Harun kutsal yere girerken, İsrailoğullarının adlarının yazılı olduğu karar göğüslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki, ben, Rab halkımı sürekli anımsayayım. Urim'le Tamim'i karar göğüslüğünün içine koy, öyle ki, Harun ne zaman huzuruma çıksa yüreğinin üzerinde olsunlar. Böylece Harun İsrailoğullarının karar vermek için kullandıkları Urim'le Tamim'i Rabbin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öbür kahin giysileri efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap. Ortasında baş geçecek kadar bir boşluk bırak. Yırtılmaması için boşluğun kenarlarını yaka gibi dokuyarak çevir. Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak. Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak. Harun hizmet ederken bu kaftanı giyecek. En kutsal yere, huzuruma girip çıkarken duyulan çıngırak sesi onun ölmediğini gösterecek. Saf altından bir levha yap ve üzerine mühür oyar gibi Rabbe adanmıştır, sözünü oy, lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağla. Harun onu alnında taşıyacak. İsrailliler kutsal bağışlarını getirirken suç işlemişlerse, suçlarını Harun taşıyacak, onlar önümde kabul görsün diye levha sürekli Harun'un alnında bulunacak. İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ketenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap. Harun'un oğullarına mintanlar, kuşaklar, görkem ve saygınlık kazandıracak başlıklar yap. Bu giysileri ağabeyin Harun'a ve oğullarına giydir, sonra bana kahinlik etmeleri için onları mesedip ata ve kutsal kıl. Edep yerlerini örtmek için onlara keten donlar yap. Boyu belden uyluğa kadar olacak. Harun'la oğulları buluşma çadırına girdiklerinde ya da kutsal yerde hizmet etmek üzere sunağa yaklaştıklarında, suç işleyip ölmemek için bu donları giyecekler. Harun ve soyundan gelenler için sürekli bir kural olacak bu. Kahinliğe atanma bölüm 29 bana kahinlik edebilmeleri için, Harun'la oğullarını kutsal kılmak üzere şunları yap, bir boğa ile 2 kusursuz koç al. İnce buğday unundan mayasız ekmek, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar yap. Bunları bir sepete koyup boğa ve 2 koçla birlikte bana getir. Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip yıka. Giysileri al, mintanı, efodun altına giyilen kaftanı, efodu ve göğüslüğü Harun'a giydir. Efodun ustaca dokunmuş şeridini bağla. Başına sarığı sar, üzerine de kutsal tacı koy. Sonra meş yağını al, başına dökerek onu meshet. Harun'un oğullarını öne çıkarıp onlara mintan giydir. Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kahinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarını atamış olacaksın. Boğayı buluşma çadırının önüne getir, Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koysunlar. Boğayı huzurumda, buluşma çadırının giriş bölümünde keseceksin. Kanını parmağınla sunağın boynuzlarına sür, artan kanı sunağın dibine dök. Hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde yakacaksın. Etini, derisini, gübresini de ordugahın dışında yak. Bu günah sunusudur. Bir koç getir, Harun'la oğulları ellerini koçun başına koysunlar. Koçu sen kes. Kanını sunağın her yanına dök. Koçu parçalara ayırıp bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıka, başla öteki parçaların yanına koy. Sonra koçun tümünü sunağın üzerinde yak. Bu Rabbe sunulan yakmalık sunu, Rabbi hoşnut eden koku, onun için yakılan sunudur. Öteki koçu getir, Harun'la oğulları ellerini koçun başına koysunlar. Koçu sen kes.
Kanını Harun'la oğullarının sağ kulak memelerine, sağ el ve ayaklarının baş parmaklarına sür. Artan kanı sunağın her yanına dök. Sunağın üzerindeki kanı ve meş yağını Harun'la oğullarının ve giysilerinin üzerine serp. Böylece Harun'la oğulları ve giysileri kutsal kılınmış olacak. Koçun yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu al. Çünkü bu, biri göreve atanırken kesilen koçtur. Huzurumdaki mayasız ekmek sepetinden bir somun, yağlı pidef yufka al, hepsini Harun'la oğullarının eline ver. Bunları benim huzurumda sallamalık sunu olarak salla, sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sunuyla birlikte beni hoşnut eden koku olarak yak. Bu, Rab için yakılan sunudur. Harun'un atanması için sunulacak koçun döşünü huzurumda sallamalık sunu olarak salla. O döş senin payın olacak. Harun'la oğullarının atanması için kesilen koçun sallanmış olan döşüyle bağış olarak sunulan budunu bana ayır. İsrailliler bunları sürekli Harun'la oğullarının payına ayıracak. Bu, İsraillilerin Rabbe sunduğu esenlik kurbanlarından biridir. Harun'un kutsal giysileri, kendinden sonra oğullarına kalacak. Meşedilip atanırlarken bu giysileri giyecekler. Harun'un yerine kahin olan oğlu, kutsal yerde hizmet etmek üzere buluşma çadırına girdiğinde 7 gün bu giysileri giyecek. Harun'la oğulları göreve atanırken kesilen koçun etini kutsal bir yerde haşlayacaksın. Haşlanan eti ve sepetteki ekmeği buluşma çadırının giriş bölümünde yiyecekler. Atanıp kutsal kılınmaları için günahları bağışlatan bu sunuları yalnız onlar yiyebilir. Yabancı biri yiyemez, çünkü bu sunular kutsaldır. Atanmaları için kesilen kurbanın etinden ya da ekmekten sabaha artan olursa, yakacaksın. Bunlar yenmeyecek, çünkü kutsaldır. Harun'la oğulları için sana buyurduklarımın hepsini yap. Atanmaları 7 gün sürecek. Günah bağışlatmak için günah sunusu olarak her gün bir boğa sunacaksın. Sunağı arındırmak için günah sunusu san, kutsal kılmak için de meset. 7 gün sunağı arındırarak kutsal kılacaksın. Böylece sunak çok kutsal olacak. Ona dokunan her şey de kutsal sayılacaktır. Günlük sunular düzenli olarak her gün sunağın üzerinde 1 yaşında 2 erkek kuzu sunacaksınız. Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sunun. Kuzuyla birlikte 1/4 hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş 1/10 efa ince un ve dökmelik sunu olarak 1/4 hin şarap sunacaksınız. Dipnot 1/4 hin, yaklaşık 0,9 litre 1/10 efa, yaklaşık 1,3 kilogram öbür kuzuyu akşamüstü, beni hoşnut eden koku, yakılan sunu olarak, sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla birlikte bana sunacaksınız. Bu yakmalık sunu buluşma çadırının giriş bölümünde, Rabbin huzurunda, kuşaklar boyu sürekli sunulacaktır. Musa ile konuşmak için İsrail halkıyla orada buluşacağım. İsraillilerle buluşurken çadır görkemimle kutsal kılınacak. Buluşma çadırını ve sunağı kutsal kılacak, Harun'la oğullarını bana kahinlik etmeleri için görevlendireceğim. İsrailliler arasında yaşayacak, onların tanrısı olacağım. Anlayacaklar ki, aralarında yaşamak için onları Mısır'dan çıkaran tanrıları Rab benim. Tanrıları Rab benim. Buhur sunağı bölüm 30 üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap. Kare biçiminde, boyu ve eni 1'er arşın, yüksekliği 2 arşın, boynuzları kendinden olacak. Dipnot 1 arşın, yaklaşık 45 cm 2 arşın, yaklaşık 90 cm üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 2 yandaki pervazın altına 2 altın halka yap. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak. Sırıkları akasya ağacından yap ve altınla kapla. Sunağı levha sandığının karşısındaki perdenin, sandığın üzerindeki bağışlanma kapağının önüne, seninle buluşacağım yere koy. Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak. Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak. Sunağın üzerinde başka buhur, yakmalık sunu ya da tahıl sunusu sunmayacaksınız, üzerine dökmelik sunu dökmeyeceksiniz. Harun yılda bir kez sunağın boynuzlarını arındıracak. Kuşaklarınız boyunca yılda bir kez günahları bağışlatmak için sunulan sununun kanıyla sunağı arındıracak. Sunak ben Rab için çok kutsaldır.
Bağışlanma bedeli Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillilerin sayımını yaptığın zaman, herkes canına karşılık bana bedel ödeyecektir. Öyle ki, sayım yapılırken başlarına bela gelmesin. Sayılan herkes armağan olarak bana yarım kutsal yerin şekeli verecektir. Bir şekel 20 geradır. Dipnot yarım kutsal yerin şekeli, yaklaşık 5 gram sayılan 20 yaşındaki ve daha yukarı yaştaki herkes bana armağan verecektir. Canlarınızın bedeli olarak bu armağanı verdiğinizde, zengin yarım şekelden fazla, yoksul yarım şekelden eksik vermeyecek. İsraillilerden bedel olarak verilen paraları toplayacak, buluşma çadırının hizmetinde kullanacaksın. Bu paralar canlarınızın bedeli olarak ben, Rab ve İsraillileri hep anımsatacak. Yıkanma kazanı Rab Musa'ya şöyle dedi, yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma çadırı ile sunağın arasına koyup içine su doldur. Harun'la oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar. Buluşma çadırına girmeden ya da Rab için yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce, ölmemek için ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Harun'la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural olacak bu. Meşyağı Rab Musa'ya şöyle dedi, şu nadide baharatı al, 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250, şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış, dipnot 500 kutsal yerin şekeli, yaklaşık 5 kilogram 250 şekel, yaklaşık 2,5 kilogram 500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hin de zeytinyağı. Dipnot, bir hin, yaklaşık 3,6 litre bunlardan itriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir meşyağı yap. Ona kutsal meşyağı denecek. Buluşma çadırını, levha sandığını, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün akımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla meset. Onları kutsal kıl ki, çok kutsal olsunlar. Onlara değen her şey kutsal sayılacaktır. Bana kahin olmaları için Harun'la oğullarını mesedip kutsal kıl. İsraillilere de ki, kuşaklarınız boyunca bu kutsal meşyağı yalnız benim için kullanılacak. İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır. Onun benzerini yapan ya da kahin olmayan birinin üzerine döken herkes halkının arasından atılacaktır. Buhur sonra Rab Musa'ya şöyle dedi, güzel kokulu baharat kara günlük, onika, kaslı ve saf günlük al. Hepsi aynı ölçüde olsun. Dipnot onika, Kızıldeniz'de bulunan bir tür midye kabuğundan yapılan güzel kokulu bir baharat olduğu sanılıyor. Bir itriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak. Birazını çok ince döv, buluşma çadırında seninle buluşacağım yere, levha sandığının önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır. Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu Rab için kutsal sayacaksınız. Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır. Besalıl ve Oholyav ustalar bölüm 31 Rab Musa'ya şöyle dedi, bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Bseyil'i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin, taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholyav'ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim. Buluşma çadırını, levha sandığını, sandığın üzerindeki bağışlanma kapağını, çadırın bütün takımlarını, masayla takımlarını, saf altın kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla takımlarını, kazanla kazan ayaklığını, dokunmuş giysileri kahin Harun'un kutsal giysileriyle oğullarının kahin giysilerini meşyağını, kutsal yer için güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınlar. Şabat, dinlenme günü Rab Musa'ya şöyle buyurdu, İsraillilere de ki, Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki, sizi kutsal kılan Rab benim. Şabat gününü tutmalısınız, çünkü sizin için kutsaldır, kim onun kutsallığını bozarsa, kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkının arasından atılmalı.
6 gün çalışılacak, ama 7. gün Rabbe adanmış Şabat'tır, dinlenme günüdür. Şabat günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir. İsrailliler, sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak, Şabat gününü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler. Bu, İsraillilerle benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben, Rab yeri göğü 6 günde yarattım, 7. gün işe son verip dinlendim. Tanrı Sina Dağı'nda Musa ile konuşmasını bitirince, üzerine eliyle antlaşma koşullarını yazdığı 2 taş levhayı ona verdi. Altın buzağı bölüm 32 halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce, Harun'un çevresine toplandı. Ona, kalk, bize öncülük edecek bir ilah yap dediler, bizi Mısır'dan çıkaran adama, Musa'ya ne oldu bilmiyoruz Harun, karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin, dedi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun'a getirdi. Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur, dedi. Harun bunu görünce, buzağının önünde bir sunak yaptı ve, yarın Rabbin onuruna bayram olacak diye ilan etti. Ertesi gün halk erkenden kalkıp yakmalık sunular sundu, esenlik sunuları getirdi. Yiyip içmeye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi. Rab Musa'ya, aşağı in dedi, Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Buyurduğum yoldan hemen saptılar. Kendilerine dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar, kurban kestiler. Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur dediler. Rab Musa'ya, bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum dedi. Şimdi bana engel olma, bırak öfkem alevlensin, onları yok edeyim. Sonra seni büyük bir ulus yapacağım. Musa Tanrısı Rab'be yalvardı, ya Rab, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Onları Mısır'dan büyük kudretinle, güçlü elinle çıkardın. Neden Mısırlılar, Tanrı kötü amaçla, dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onları Mısır'dan çıkardı desinler? Öfkelenme, vazgeç halkına yapacağın kötülükten. Kulların İbrahim'i, İshak'ı, İsrail'i anımsa. Onlara kendi üzerine ant içtin, soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğim bu ülkenin tümünü soyunuza vereceğim. Sonsuza dek onlara miras olacak dedin. Böylece Rab halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Musa döndü, elinde antlaşma koşulları yazılı 2 taş levhayla dağdan indi. Levhaların ön ve arka 2 yüzü de yazılıydı. Onları Tanrı yapmıştı, üzerlerindeki oyma yazılar onun yazısıydı. Yeşu, bağırışan halkın sesini duyunca, Musa'ya, ordugahtan savaş sesi geliyor dedi. Musa şöyle yanıtladı, ne yenenlerin, ne de yenilenlerin sesidir bu, ezgiler duyuyorum ben. Musa ordugaha yaklaşınca, buzağıyı ve oynayan insanları gördü, çok öfkelendi. Elindeki taş levhaları fırlatıp dağın eteğinde parçaladı. Yaptıkları buzağıyı alıp yaktı, toz haline gelinceye dek ezdi, sonra suya serperek İsraillilere içirdi. Harun'a, bu halk sana ne yaptı ki, onları bu korkunç günaha sürükledin? Dedi. Harun, öfkelenme, efendim diye karşılık verdi, bilirsin, halk kötülüğe eğilimlidir. Bana, bize öncülük edecek bir ilah yap. Bizi Mısır'dan çıkaran adama, Musa'ya ne oldu bilmiyoruz dediler. Ben de, kimde altın varsa çıkarsın, dedim. Altınlarını bana verdiler. Ateşe atınca, bu buzağı ortaya çıktı. Musa halkın başıboş hale geldiğini gördü. Çünkü Harun onları dizginlememiş, düşmanlarına alay konusu olmalarına neden olmuştu. Musa ordugahın girişinde durdu, Rab'den yana olanlar yanıma gelsin dedi. Bütün Levililer çevresine toplandı. Musa şöyle dedi, İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün. Levililer Musa'nın buyruğunu yerine getirdiler. O gün halktan 3000'e yakın adam öldürüldü. Musa, bugün kendinizi Rab'be adamış oldunuz dedi. Herkes öz oğluna, öz kardeşine düşman kesildiği için bugün Rab sizi kutsadı. Ertesi gün halka, korkunç bir günah işlediniz dedi, şimdi Rabbin huzuruna çıkacağım. Belki günahınızı bağışlatabilirim. Sonra Rab'be dönerek, çok yazık, bu halk korkunç bir günah işledi dedi, kendilerine altın put yaptılar.
Lütfen günahlarını bağışla, yoksa yazdığın kitaptan adımı sil. Rab, kim bana karşı günah işlediyse onun adını sileceğim diye karşılık verdi. Şimdi git, halkı sana söylediğim yere götür. Meleğim sana öncülük edecek. Ama zamanı gelince günahlarından ötürü onları cezalandıracağım. Rab halkı cezalandırdı. Çünkü Harun'a buzağı yaptırmışlardı. Horev'den ayrılma hazırlığı bölüm 33. Rab Musa'ya, buradan git dedi, sen ve Mısır'dan çıkardığın halk İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a, orayı senin soyuna vereceğim diye ant içtiğim topraklara gidin. Süt ve bal akan ülkeye senden önce bir melek gönderecek, Kenan, Amor, Hitit, Periz, Hive ve Yevus halklarını oradan kovacağım. Ben sizinle gelmeyeceğim, çünkü inatçı insanlarsınız. Belki sizi yolda yok ederim. Halk bu kötü haberi duyunca yasa büründü. Kimse takı takmadı. Çünkü Rab Musa'ya şöyle demişti, İsraillilere de ki, siz inatçı insanlarsınız. Bir an aranızda kalsam, sizi yok ederim. Şimdi üzerinizdeki takıları çıkarın, size ne yapacağıma karar vereyim. Böylece Horev dağından sonra İsrailliler takılarını çıkardı. Musa ve Rabbin görkemi Musa bir çadır alır, ordugahın dışına, biraz öteye kurardı. Ona buluşma çadırı derdi. Kim Rabbe danışmak istese, ordugahın dışındaki buluşma çadırına giderdi. Musa ne zaman çadıra gitse, bütün halk kalkar, herkes çadırının girişinde durarak Musa içeri girinceye kadar arkasından bakardı. Musa çadıra girince, bulut sütunu aşağı iner, Rab Musa ile konuştuğu sürece girişi kapardı. Bulut sütununun çadırın girişinde durduğunu gören herkes kalkar, kendi çadırının girişinde tapınırdı. Rab Musa ile iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısının oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı. Musa Rabbe şöyle dedi, bana, bu halka öncülük et diyorsun, ama kimi benimle göndereceğini söylemedin. Bana, seni adınla tanıyorum, senden hoşnutum demiştin. Eğer benden hoşnutsan, lütfen şimdi bana yollarını göster ki, seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin halkındır. Rab, varlığım sana eşlik edecek diye yanıtladı, seni rahata kavuşturacağım. Musa, eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse, bizi buradan çıkarma, dedi, yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden, değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edilebiliriz. Rab, söylediğin gibi yapacağım dedi, çünkü senden hoşnut kaldım, adınla tanıyorum seni. Musa, lütfen görkemini bana göster dedi. Rab, bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi, Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz. Sonra, yakınımda bir yer var dedi, orada, kayanın üzerinde dur. Görkemim oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek. Antlaşma yenileniyor bölüm 34 Rab Musa'ya, öncekiler gibi 2 taş levha kes dedi, kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım. Sabaha kadar hazırlan, sabah olunca Sina dağına çık, dağın tepesinde, huzurumda dur. Senden başka kimse dağa çıkmasın, dağın hiçbir yerinde kimse görülmesin. Dağın eteğinde davar ya da sığır da otlamasın. Musa öncekiler gibi 2 taş levha kesti. Rabbin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina dağına çıktı. Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını Rab olarak açıkladı. Musa'nın önünden geçerek, ben Rabbim dedi, Rab, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, 3. 4. kuşaklardan sorarım. Musa hemen yere kapanıp tapındı. Ya Rab, eğer benden hoşnutsan, lütfen bizimle gel dedi, bunlar inatçı insanlardır. Sen suçlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi kendi mirasın olarak benimse. Rab, senin halkınla bir antlaşma yapıyorum dedi, onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım. Arasında yaşadığın halk neler yapabileceğimi görecek.
Senin için korkunç şeyler yapacağım. Bugün sana verdiğim buyruğu tut. Amor, Kenan, Hitit, Periz, Hiv ve Yebus halklarını senin önünden kovacağım. Gideceğin ülkedeki insanlarla antlaşma yapmaktan kaçın, çünkü bu senin için bir tuzak olur. Onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, aşera putlarını keseceksiniz. Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben kıskanç bir Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara gönül verir, kurban keserken sizi de çağırırlar, siz de gider yersiniz. Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da artlarından sürükler. Dökme putlar yapmayacaksınız. Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde 7 gün mayasız ekmek yiyerek mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan Aviv ayında çıktınız. Bütün ilk doğanlar benimdir. İster sığır, ister davar olsun, ilk doğan erkek hayvanlarınızın tümü bana aittir. İlk doğan sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemeyecekseniz, sıpanın boynunu kıracaksınız. Bütün ilk doğan oğullarınızın bedelini ödemelisiniz. Kimse huzuruma eli boş çıkmasın. 6 gün çalışacak, 7. gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz. İlk buğday biçiminde haftalar bayramı, yıl sonunda da ürün devşirme bayramı yapacaksınız. Bütün erkekleriniz yılda 3 kez İsrail'in Tanrısı ben egemen Rabbin huzuruna çıkacaklar. Öteki ulusları önünüzden kovacak, sınırlarınızı genişleteceğim. Yılda 3 kez Tanrınız Rabbin önüne çıktığınız zaman, kimse ülkenize göz dikemeyecek. Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz. Fısıh kurbanı sabaha bırakılmayacak. Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız Rabbin tapınağına getireceksiniz. Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız. Rab Musa'ya, bunları yaz dedi. Çünkü seninle ve İsraillilerle bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım. Musa orada 40 gün 40 gece Rab'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, 10 buyruğu taş levhaların üzerine yazdı. Musa Sina Dağı'ndan iniyor. Musa elinde 2 antlaşma levhasıyla Sina Dağı'ndan indi. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi. Harun'la İsrailliler Musa'nın ışıldayan yüzünü görünce, ona yaklaşmaya korktular. Musa onları yanına çağırdı. Harun'la İsrail topluluğunun bütün önderleri çevresine toplandılar. Musa onlarla konuştu. Sonra herkes ona yaklaştı. Musa Rabbin Sina Dağı'nda kendisine bildirdiği bütün buyrukları onlara verdi. Konuşmasını bitirdikten sonra, yüzüne bir peçe taktı. Ama ne zaman konuşmak için Rabbin huzuruna çıksa, ayrılıncaya kadar peçeyi kaldırırdı. Dönünce de kendisine verilen buyrukları İsraillilere bildirir, İsrailliler de onun ışıldayan yüzünü görürlerdi. Sonra Musa içeri girip Rab'le görüşünceye kadar yine peçeyi takardı. Şabat Kuralları bölüm 35 Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak, Rabbin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır dedi, 6 gün çalışacaksınız. Ama 7. gün sizin için kutsal Şabat, Rabbe adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir. Şabat günü konutlarınızda ateş yakmayacaksınız. Konuta getirilen armağanlar Musa bütün İsrail topluluğuna seslenerek şöyle dedi, Rabbin buyruğu şudur, aranızda armağanlar toplayıp Rabbe sunacaksınız. İstekli olan herkes Rabbe altın, gümüş, tunç, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı armağan etsin. Dipnot deri, yunus balığı derisi olabilir. Kandil için zeytinyağı, meş yağı ve güzel kokulu buhur için baharat, başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşları getirsin. Aranızdaki bütün becerikli kişiler gelip Rabbin buyurduğu her şeyi yapsın. Konutu, çadırın iç ve dış örtüsünü, kopçalarını, çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını, sandığı ve sırıklarını, bağışlanma kapağını, bölme perdesini, masayla sırıklarını, bütün masa takımlarını, huzura konan ekmekleri, ışık için kandilliği ve takımlarını, kandilleri, kandiller için zeytinyağını, buhur sunağını ve sırıklarını, meş yağını, güzel kokulu buhuru,
konutun giriş bölümündeki perdeyi, yakmalık sunu sunağını ve tunç ızgarasını, sırıklarını, bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını, avlunun çevresindeki perdeleri, direkleri, direk tabanlarını, avlu kapısındaki perdeyi, konutun ve avlunun kazıklarıyla iplerini, kutsal yerde hizmet etmek için dokunmuş giysileri kâhin Harun'un giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini yapsınlar. İsrail topluluğu Musa'nın yanından ayrıldı. Her istekli, hevesli kişi buluşma çadırının yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için Rabbe armağan getirdi. Kadın erkek herkes istekle geldi. Rabbe her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. Rabbe armağan ettikleri bütün takılar altındı. Ayrıca kim de lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi varsa getirdi. Gümüş ve tunç armağanlar sunan herkes onları Rabbe adadı. Herhangi bir işte kullanılmak üzere kim de akasya ağacı varsa getirdi. Bütün becerikli kadınlar elleriyle eğirdikleri lacivert, mor, kırmızı ipliği, ince keteni getirdiler. İstekli, becerikli kadınlar da keçi kılı eğirdiler. Önderler efod ve göğüslük için oniks, kakma taşlar, kandil, meş yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler. Kadın erkek bütün istekli İsrailliler Rabbin Musa aracılığıyla yapmalarını buyurduğu işler için Rabbe gönülden verilen sunu sundular. Besalıl ve Oholyav ustalar Musa İsraillilere, bakın dedi, Rab Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel'i seçti. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi ruhuyla doldurdu. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin, taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. Rab ona ve Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholyav'a öğretme yeteneği de verdi. Onlara üstün beceri verdi. Öyle ki, ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde, her sanat dalında yaratıcı olsunlar. Bölüm 36 Besalıl, Oholyav ve kutsal yerin yapımında gereken işleri nasıl yapacaklarına ilişkin Rabbin kendilerine bilgelik ve anlayış verdiği bütün becerikli kişiler her işi tam Rabbin buyurduğu gibi yapacaklar. Musa Besalel'i, Oholyav'ı, Rabbin kendilerine bilgelik verdiği becerikli adamları ve çalışmaya istekli herkesi iş başına çağırdı. Gelenler kutsal yerin yapımında gereken işleri yapmak üzere İsraillilerin getirmiş olduğu bütün armağanları Musa'dan aldılar. İsrailliler gönülden verdikleri sunuları her sabah Musa'ya getirmeye devam ettiler. Öyle ki, kutsal yerdeki işleri yapmakta olan ustalar işlerini bırakıp bir bir Musa'nın yanına gelerek, halk Rabbin yapılmasını buyurduğu iş için gereğinden fazla getiriyor dediler. Bunun üzerine Musa buyruk verdi, ne erkek, ne kadın hiç kimse kutsal yere armağan olarak artık bir şey vermesin. Buyruk ordugahta ilan edildi. Böylece halkın daha çok armağan getirmesine engel olundu. Çünkü o ana kadar getirilenler işi bitirmek için yeter de artardı bile. Konutun yapımı çalışanlar arasındaki becerikli adamlar konutu 10 perdeden yaptılar. Besalıl onları lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yaptı, üzerini keruvlarla ustaca süsledi. Her perdenin boyu 28, eni 4 arşındı. Bütün perdeler aynı ölçüdeydi. Dipnot 28 arşın, yaklaşık 12,6 metre 4 arşın, yaklaşık 1,8 metre perdeleri beşer beşer birbirine ekleyerek 2 takım perde yaptı. Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler açtı. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yaptı. Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine 50'şer ilmek açtı, ilmekler birbirine karşıydı. 50 altın kopça yaptı, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştirdi. Böylece konut tek parça haline geldi. Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından 11 perde yaptı. Her perdenin boyu 30, eni 4 arşındı. 11 perde de aynı ölçüdeydi. Dipnot, 30 arşın, yaklaşık 13,5 metre. 5 perdeyi birbirine, 6 perdeyi birbirine birleştirdi. Her iki perde takımının kenarlarına 50'şer ilmek açtı. Çadırı birleştirip tek parça haline getirmek için 50 tunç kopça yaptı. Çadır için kırmızı boyalı koç derisinden bir örtü,
Onun üstüne de deriden başka bir örtü yaptı. Dipnot deri, yunus balığı derisi olabilir. Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yaptı. Her çerçevenin boyu 10, eni 1,5 arşındı. Dipnot 10 arşın, yaklaşık 4,5 metre. 1,5 arşın, yaklaşık 70 santimetre. Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı vardı. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yaptı. Konutun güneyi için 20 çerçeve yaptı. Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, 20 çerçevenin altında 40 gümüş taban yaptı. Konutun öbür yanı, yani kuzeyi içinde 20 çerçeve ve her çerçevenin altında 2 taban olmak üzere 40 gümüş taban yaptı. Konutun batıya bakacak arka tarafı için 6 çerçeve yaptı. Arkada konutun köşeleri için 2 çerçeve yaptı. Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kaldı, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirildi. İki köşeyi oluşturan iki çerçeveyi aynı biçimde yaptı. Böylece 8 çerçeve ve her çerçevenin altında 2 taban olmak üzere 16 gümüş taban yaptı. Konutun bir yanındaki çerçeveler için 5, öbür yanındaki çerçeveler için 5, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de 5 olmak üzere akasya ağacından kirişler yaptı. Çerçevelerin ortasındaki kirişi konutun bir ucundan öbür ucuna geçirdi. Çerçevelerle kirişleri altınla kapladı, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yaptı. Lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yaptı, üzerini keruvlarla ustaca süsledi. Perde için akasya ağacından 4 direk yaparak altınla kapladı. Çengelleri de altındı. Direkler için 4 gümüş taban döktü. Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yaptı. Perdeyi asmak için çengelli 5 direk yaparak başlıklarını, çemberlerini altınla kapladı. Direklere 5 tunç taban yaptı. Antlaşma sandığının yapımı bölüm 37 Besalıl antlaşma sandığını akasya ağacından yaptı. Boyu 2,5, eni ve yüksekliği 1,5 arşındı. Dipnot 2,5 arşın, yaklaşık 1,1 metre 1,5 arşın, yaklaşık 70 santimetre içini de dışını da saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın 4 köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü. Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı. Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi. Bağışlanma kapağını saf altından yaptı. Boyu 2,5, eni 1,5 arşındı. Kapağın iki kenarına dövme altından birer keruv yaptı. Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara koyarak kapağı tek parça halinde yaptı. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtüyor, yüzleri birbirine dönük kapağa bakıyorlardı. Üzerinde ekmek sunulan masanın yapımı Besalıl akasya ağacından bir masa yaptı. Boyu 2, eni 1, yüksekliği 1,5 arşındı. Dipnot 2 arşın, yaklaşık 90 santimetre 1 arşın, yaklaşık 45 santimetre. 1,5 arşın, yaklaşık 70 santimetre masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. Pervazın çevresine 4 parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevirdi. Masa için 4 altın halka dökerek 4 ayak üzerindeki 4 köşeye yerleştirdi. Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakındı. Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı. Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yaptı. Kandilliğin yapımı saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi. 3 kolu bir yanda, 3 kolu öteki yanda olmak üzere 6 kolluydu. Her kolda badem çiçeğini andıran 3 çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı. 6 kolda aynıydı. Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran 4 çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunuyordu. Kandillikten yükselen ilk 2 kolun, ikinci 2 kolun, üçüncü 2 kolun altında kendinden birer tomurcuk vardı. Toplam 6 koldu. Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altındı. Kandillik için saf altından 7 kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı. Bütün takımları dahil kandilliğe bir talent saf altın harcandı.
Dipnot 1 talent, yaklaşık 34,5 kilogram buhur sunağının yapımı akasya ağacından bir buhur sunağı yaptı. Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın, yüksekliği 2 arşındı. Boynuzları kendindendi. Dipnot 37/25 bir arşın, yaklaşık 45 cm 2 arşın, yaklaşık 90 cm üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. İki yandaki pervazın altına 2 altın halka yaptı. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarıyordu. Sırıkları akasya ağacından yaparak altınla kapladı. İtriyatçı ustalığıyla kutsal meşyağı ve güzel kokulu saf buhur yaptı. Yakmalık sunu sunağının yapımı bölüm 38 Besalıl yakmalık sunu sunağını akasya ağacından kare biçiminde yaptı. Eni ve boyu 5'er arşın, yüksekliği 3 arşındı. Dipnot 5 arşın, yaklaşık 2,3 metre 3 arşın, yaklaşık 1,4 metre 4 üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapladı. Sunağın bütün takımlarını kovaları, kürekleri, çanakları, büyük çatalları, ateş kaplarını tunçtan yaptı. Kenarın altında aşağı doğru sunağın yarısına kadar ağ biçiminde tunç bir ızgara yaptı. Tunç ızgaranın 4 köşesine taşıma sırıklarını geçirmek için birer halka döktü. Sırıkları akasya ağacından yaparak tunçla kapladı. Sunağın taşınması için yan tarafındaki halkalara geçirdi. Sunağı tahtadan, içi boş yaptı. Yıkanma kazanının yapımı buluşma çadırının giriş bölümünde hizmet eden kadınların aynalarından tunç ayaklıklı tunç bir kazan yaptı. Konut avlusunun yapımı konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için 100 arşın boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı. Dipnot 100 arşın, yaklaşık 45 metre perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş 20 direk yaptı. Kuzey tarafı için 100 arşın boyunda perdeler, 20 direk, direkler için 20 tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü. Avlunun batı tarafı için 50 arşın boyunda perde, 10 direk, 10 taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü. Dipnot 50 arşın, yaklaşık 22,5 metre. Doğuya bakan tarafta avlunun eni 50 arşındı. Girişin bir tarafında 15 arşın boyunda perde, 3 direk ve 3 taban, dipnot 15 arşın, yaklaşık 6,8 metre öbür tarafında da 15 arşın boyunda perde, 3 direk ve 3 taban vardı. Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş ince ketendi. Direklerin tabanları tunç, çengelleriyle çemberleri gümüştü. Başlıkları da gümüş kaplamaydı. Avlunun bütün direkleri gümüş çemberlerle donatılmıştı. Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı. Boyu 20, yüksekliği avlunun perdeleri gibi 5 arşındı. Dipnot 20 arşın, yaklaşık 9 metre 38/18 5 arşın, yaklaşık 2,3 metre tunçtan 4 direği ve 4 tabanı vardı. Direklerin çengelleri, başlıklarının kaplaması ve çemberleri gümüştü. Konutun ve konutu çevreleyen avlunun bütün kazıkları tunçtandı. Kullanılan malzemeler antlaşma levhalarının bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa'nın buyruğu uyarınca, Kahin Harun oğlu İtamar'ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi. Rabbin Musa'ya buyurduğu bütün işleri Yahuda oymağından Hur oğlu Uri oğlu Besalıl yaptı. Dan oymağından oymacı, yaratıcı, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten işlemede usta nakışçı Ahisamak oğlu Oholyav da ona yardım etti. Kutsal yerdeki bütün işler için kullanılan adanmış altın miktarı kutsal yerin şekeliyle 29 talent 730 şekeldi. Dipnot, kutsal yerin şekeliyle 29 talent 730 şekel, yaklaşık 880 kilogram topluluğun sayımından elde edilen gümüş, kutsal yerin şekeliyle 100 talent 775 şekeldi. Dipnot, kutsal yerin şekeliyle 100 talent 775 şekel, yaklaşık 3,2 ton. Sayımı yapılan 20 ve daha yukarı yaştaki 603 ila 550 kişiden adam başına bir beka, yani yarım kutsal yerin şekeli düşüyordu. Dipnot 1 beka, yani yarım kutsal yerin şekeli, yaklaşık 5 gram kutsal yer ve perde tabanlarının dökümü için 100 talent gümüş kullanıldı.
Her tabana 1 talent olmak üzere, 100 tabana 100 talent gümüş harcandı. Dipnot 100 talent, yaklaşık 3 ton. 1 talent, yaklaşık 30 kilogram direklerin çengelleri, başlıkların kaplanması ve çemberleri için 775 şekel harcandı. Dipnot 775 şekel, yaklaşık 17,8 kilogram adanan tunç 70 talent 2400 şekeldi. Dipnot, 70 talent 400 şekel, yaklaşık 2,1 ton. Bununla buluşma çadırının giriş bölümündeki tabanlar, sunaklı ızgarası ve bütün takımları, avlu çevresindeki ve girişindeki tabanlar, bütün konut kazıklarıyla avlu çevresindeki kazıklar yapıldı. Kahin giysilerinin yapımı bölüm 39 kutsal yerde hizmet için lacivert, mor, kırmızı iplikten özenle dokunmuş giysiler yaptılar. Ayrıca Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun'a kutsal giysiler yapıldı. Efodun yapımı efodu altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yaptılar. Altını ince tabakalar halinde dövüp lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten arasına ustaca işlemek için tel tel kestiler. Efodun iki köşesine tutturulmuş omuzluklar yaparak birleştirdiler. Efodun üzerindeki ustaca dokunmuş şerit efodun bir parçası gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketendendi, tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibiydi. Altın yuvalar içine kakılmış, üzerine İsrailoğullarının adları mühür gibi oyulmuş oniksi işleyip İsraillilerin anılması için efodun omuzluklarına taktılar. Tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Göğüslüğün yapımı efod gibi altın sırmayla lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden usta işi bir göğüslük yaptılar. 4 köşe, eni ve boyu birer karıştı, ikiye katlanmıştı. Dipnot bir karış, yaklaşık 22,5 santimetre. Üzerine 4 sıra taş yuvası kaktılar. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt, ikinci sırada firuze, lacivert taşı, ay taşı, üçüncü sırada gök yakut, agat, ametist, dördüncü sırada sarı yakut, oniks, yeşim vardı. Taşlar altın yuvalara kakılmıştı. 12 taş vardı. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğullarının adları bir bir oyulmuştu. Bu taşlar İsrail'in 12 oymağını simgeliyordu. Göğüslük için saf altından örme zincirler yaptılar. 2'şer tane altın yuva ve halka yaptılar. Göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koydular. 2 örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara taktılar. Zincirlerin öteki iki ucunu iki yuvanın üzerinden geçirerek efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağladılar. 2 altın halka yaparak göğüslüğün alt iki köşesine, efoda bitişik iç kenarına taktılar. 2 altın halka daha yaparak efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin yukarısına taktılar. Göğüslüğün halkalarıyla efodun halkalarını lacivert kordonla birbirine bağladılar. Öyle ki, göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında kalsın ve efoddan ayrılmasın. Tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Öbür kahin giysilerinin yapımı efodun altına giyilen kaftanı ustaca dokunmuş salt lacivert iplikten yaptılar. Ortasında baş geçecek kadar bir boşluk bıraktılar. Yırtılmaması için boşluğun kenarlarını yaka gibi dokuyarak çevirdiler. Kaftanın kenarını lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nar motifleriyle bezediler. Saf altından çıngıraklar yaptılar ve hizmet için kullanılan kaftanın eteğinin ucundaki narların arasına, bir çıngırak bir nar, bir çıngırak bir nar olmak üzere çepeçevre koydular. Tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Harun'la oğulları için ince ketenden ustaca dokunmuş mintanlar, sarıklar, süslü başlıklar, ince keten donlar, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı kuşak yaptılar, tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi. Kutsal tacın levhasını saf altından yaparak üzerine mühür oyar gibi, Rabbe adanmıştır sözünü yazdılar. Üstüne bağlanmak üzere sarı lacivert bir kordon taktılar, tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi. İşin tamamlanması böylece konutun, yani buluşma çadırının bütün işleri tamamlandı. İsrailliler her şeyi tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Konutu, çadırla bütün takımlarını, kopçalarını, çerçevelerini,
kirişlerini, direklerini, tabanlarını, kırmızı boyalı koç derisinden örtüyü, deri örtüyü, bölme perdesini, levha sandığıyla sırıklarını, bağışlanma kapağını, masayla takımlarını, Tanrı'nın huzuruna konan ekmekleri, saf altın kandilliği, üstüne dizilecek kandillerle takımlarını, kandil için zeytinyağını, altın sunağı, meş yağını, güzel kokulu buhuru, çadırın giriş bölümünün perdesini, tunç sunaklı ızgarasını, sırıklarını, bütün takımlarını, kazanı, kazan ayaklığını, avlunun perdelerini, direklerini, direk tabanlarını, avlu girişinin perdesini, iplerini, kazıklarını, konutta, yani buluşma çadırındaki hizmet için gerekli bütün aletleri, kutsal yerdeki hizmet için dokunmuş giysileri, kahin Harun'un kutsal giysilerini, oğullarının kahin giysilerini Musa'ya gösterdiler. Dipnot deri, Yunus balığı derisi olabilir. Her şeyi tıpkı Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Musa baktı, bütün işlerin Rabbin buyurduğu gibi yapılmış olduğunu görünce onları kutsadı. Buluşma çadırının düzenlenmesi ve adanması 40. Bölüm Rab Musa'ya şöyle dedi, çadırını 1. ayın ilk günü kur. Levha sandığını oraya getirip perdeyle gizle. Masayı içeri getir, gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak. Altın buhur sunağını levha sandığının önüne koy, konutun giriş bölümüne perdesini tak. Yakmalık sunu sunağını konutun buluşma çadırının giriş bölümüne koy. Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur. Çadırın çevresini avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as. Sonra meş yağıyla konutu ve içindeki bütün eşyaları meş ederek kutsal kıl. Böylece konutla takımları kutsal olacak. Yakmalık sunu sunağıyla takımlarını meshet, sunağı kutsal kıl. Sunak çok kutsal olacak. Kazan ve kazan ayaklığını mes ederek kutsal kıl. Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip yıka. Harun'a kutsal giysileri giydir, bana kahinlik etmesi için onu mes ederek kutsal kıl. Oğullarını getirip mintanları giydir. Bana kahinlik etmeleri için babaları gibi onları da meshet. Bu meş onların kuşaklar boyu sürekli kahin olmalarını sağlayacak. Musa her şeyi Rabbin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Böylece 2. yılın 1. ayının 1. günü konut kuruldu. Musa konutu kurdu, tabanlarını koydu, çerçevelerini yerleştirdi, kirişlerini taktı, direklerini dikti. Çadırı tıpkı Rabbin kendisine buyurduğu gibi konutun üzerine gerdi, çadır örtüsünü üzerine örttü. Antlaşma levhalarını sandığa koydu, sandık sırıklarını taktı, bağışlanma kapağını sandığın üzerine yerleştirdi. Rabbin kendisine buyurduğu gibi levha sandığını konuta getirdi, bölme perdesini asarak sandığı gizledi. Masayı buluşma çadırına, konutun kuzeyine, perdenin dışına koydu. Rabbin huzurunda, Rabbin kendisine buyurduğu gibi üzerine ekmekleri dizdi. Kandilliği buluşma çadırına, masanın karşısına, konutun güneyine koydu. Rabbin kendisine buyurduğu gibi, Rabbin huzurunda kandilleri yaktı. Altın sunağı buluşma çadırına, perdenin önüne koydu. Rabbin kendisine buyurduğu gibi üzerinde güzel kokulu buhur yaktı. Konutun giriş bölümünün perdesini taktı. Rabbin kendisine buyurduğu gibi yakmalık sunu sunağını buluşma çadırının giriş bölümüne koydu, üzerinde yakmalık sunu ve tahıl sunusu sundu. Kazanı buluşma çadırı ile sunak arasına koydu, yıkanmak için içine su doldurdu. Musa, Harun ve Harun'un oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkadılar. Ne zaman buluşma çadırına girip sunağa yaklaşsalar Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi orada yıkandılar. Musa konutla sunağı avluyla çevirdi. Avlunun girişine perdeyi asarak işi tamamladı. Buluşma çadırı üstündeki bulut o zaman bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi. Çünkü bulut her yeri kaplamış, Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İsraillilere yol gösterdi.